İyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili Gorgeous örgü dostlarım. Şu anda uzun süreden beri, bayağı uzun süreden beri ilk defa YouTube'da canlı yayın yapıyorum. Herhalde bir yılı aşkın bir süredir canlı yayın yapmamışımdır diye düşünüyorum. Hatta daha da fazla olabilir. Bir takım değişiklikler olmuş. Canlı yayına girerken de onu çok ayarlayamadık. Şu an mesela sizlerde nasıl gözüküyorum onun bile farkında değilim. Yatay mıyım, dikey miyim? Hemen biz sevgili moderatörümle onu bir kontrol edelim. Her şeyin yolunda olduğundan emin olalım. Ondan sonra devam edelim. Nasıl gidiyor canlı yayınımız? Nasıl gözüküyoruz? Dikey mi, yatay mıyım? Dikey, yatay olmamış. Şimdi denesek mi bir kere daha? Ya şu aşamadayken dostlar nasıl olsa yabancı yok. Deneyeyim bir kere daha. Bakayım. Ne yaptım? Bir şey yaptım, anlamadım. Merhabalar Şeyma Hanımcığım, hoş geldiniz. Kamerayı kapadım galiba, evet. Neyse. Bu kadar oluyor. Yapabileceğim şimdilik bu kadar. Ay sevgili dostlar, Gülay Hanım hoş geldiniz. Dikey ve süper görünüyorsunuz demiş Şeyma Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Aslında yatay bir canlı yayın olsun istedim. Çünkü bugün burada sizlerle konuştuğum, dertleştiğim şeyleri şu anda bizi canlıda izleyemeyen dostlar daha sonrasında izlesinler istiyorum. Kayıt etmek istiyorum. Hani YouTube'un formatı gereği de bence dikeydense yatay görüntü daha hoş ama şu an için aslında onu biraz denedik, başardık gibi hissettik ama olmamış. Onu da bir dahaki canlı yayına inşallah toparlarız. Başakçığım hoş geldin canım benim. Nurhan Hanım merhabalar, selamlar. Güzin Hanım merhabalar. Her şey yolundadır umarım sizlerle de. Bu yaz akşamında kıymetli, değerli vaktinizden bana bir süre ayırıp buraya gelen canlı yayınımı izleyen sevgili dostlara çok teşekkür ediyorum. Böyle Şadiye Hanım, Başakçığım, böyle tanıdık yüzleri, aşağıda isimleri de gördükçe inanın çok mutlu oluyorum. Şimdi burada aslında niyetim biraz böyle birkaç aynı sitemim var, birkaç isteğim olacak. Ondan sonra sizlerin doğrultusunda sizlere sormak istediğim şeyler olacak. Şöyle biraz çok da uzun olmayan bir canlı yayın yapmak istedim sizlerle. Umarım merhabalar sevgili Madame Derner. Yasemin Duran selamlar. Ay ne kadar güzel böyle sürekli aslında videoların altında yazıştığım dostları da görmek. Hi from Turkey Katya. Evet, Katya da bu arada bana çok fazla Katya mı diye, Katya diye okunuyordur diye tahmin ediyorum. Yazan isimlerden Sevda Hanımcığım merhabalar. Şimdi yaz, mevsim yaz. Aslında örgü örmek belki bazıları için çok zor ama bizim için, yani biz örgü tutkunları için biz elimizden bırakamıyoruz. Mümkün olduğunca örmeye de devam ediyoruz. Gerek işimiz gereği. Merhabalar sevgili Sevda Hanım, Sevda Bozkurt. İyi akşamlar. Tamilla Müzik merhabalar. Moderatörüm merak etme, abuk mesajlar bende. Sen sadece yayına odaklan, gerisi bende demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Başak moderatörüm demiş. Sen mi yaptın Başak moderatör? Nasıl oldu? Yani diyor ki Başak, çünkü bana merak etme, abuk mesajlar bende. Sen sadece yayına odaklan. Ama galiba sadece abonelerin bize mesaj atabilmesi adına bir seçim yapabildikti diye hatırlıyorum, değil mi? Değil mi hayatım? Evet. Öyle bir şey yaptık. Tamam. Yaptık. Şimdi konuya nereden gireyim, nereden başlayayım bilmiyorum. Öncelikle moderatör işlemleri kapalı. Bilmem. Geçen yayından kalmış diyor Başak. Tamam, süper. Vallahi süper. O zaman sen benim ömür billah moderatörüm ol Başakçığım. Sen beni yönet, kontrol et. Sana teslimim. Bu arada Başak'la da tanışma fırsatımız oldu. Konuyu oradan başlayayım isterseniz. Başak'la da uzun süredir aslında başta YouTube olmak üzere işte Instagram, diğer sosyal mecralardan iletişim halindeydik. Çok teşekkür ediyorum Zülfiye Hanımcığım, eksik olmayın. Damla Hanım, size bayılıyorum. Örgüye yeni başlayan biri olarak izliyorum. Anlatımınız harika, severek izliyorum. Almanya'dan sevgiler diyor. Türk sadece görebiliyorum. Lütfen isminizle hitap edemediğim için affola diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Almanya'ya da buradan kucak dolusu sevgiler olsun tüm gurbetçilerime, tüm yurt dışından sizin nezdinizde tüm yurt dışından izleyen takipçilerime, abonelerime diyeyim.
Çok teşekkür ediyorum Hanife Hanım. Ben de sizleri o kadar çok seviyorum ki inanın bu laf olsun diye değil asla. Sizler orada oldukça, sizler yorumlarınızı, beğenilerinizi ya da beğenmediğiniz şeyleri de benimle paylaştıkça ben yalnız olmadığımı hissediyorum. Çok keyifli oluyor. Melahat Hanımcığım merhabalar. Gaziantep'e de sevgiler olsun. Your handwork is beautiful demiş. Thank you so much Katya. You make me so happy. Always. Başak diyor ki 6 yıldır biliyordum bu sene. Evet 6 yıldır yazışıyorduk. Yani yazışmak, sesli mesaj. Tabii telefon konuşmalarına da geçmiştik arada biz. Dostluklar bazı isimlerle bir gönül bağı kuruluyor ve o gönül bağı yani iplerle kurduğumuz gönül bağımız inanılmaz sağlam oluyor. Bu senede belki aranızda bilenler vardır. Ben her pazartesi günü İstanbul Kartal'da, Atalar'da Bil Hayal Hobi'de atölyem var her pazartesi günü. Aranızdan bazı kıymetli dostlarımla orada buluşmak, görüşmek bana da kısmet oldu. Çok da mutlu oluyorum tabii ki. Sizlerle tanışıp sizlerle beraber ördükçe. Zaten biz yıllardan beridir beraber örüyoruz. Ya şaka maka galiba 8 yıl olmuş kanalım. 8 yılda 350 bine yakın bir aile olduk. Kocaman bir aileyiz aslında bakacak olursanız. Ören kadınlar olarak belki içimizde cinsel ayrımcılık yapmayayım. Beyefendiler de vardır. Sayıları çok da az olsa ama genelde çoğunluğumuz kadınız. Ama dünyanın dört bir yanından o kadar güzel ülkelerden o kadar güzel yorumlar alıyorum ki çok da mutlu oluyorum. Bu arada bunu da söylemek istiyorum. Evet Başak'cığım çok güzel bir gündü. Umarım en yakın zamanda bizlere yeniden nasip olsun tekrarı. Modeli ön yapmayacak olsam da sırf sesinizin huzurundan ötürü dinliyorum. Sevda Hanımcığım ne diyebilirim ki bu güzel yorumun üzerine? Çok teşekkür ederim. Eğer size bir nebze de olsa huzur veriyorsam daha ne isterim ki? Tığ işini sizin gibi anlatan yok. Harikasınız demiş Zülfiye Hanım. Çok güzel anlatan sevgili dostlarım da var. Şimdi kimsenin hakkını da yemek istemem ama bazen şöyle bir şey oluyor Zülfiye Hanımcığım. Bazen bazı insanlar arasında kurulan bir enerji mi diyeyim, bir frekans mı diyeyim. Bazı insanlar birbirlerini çekiyorlar ya da daha iyi anlaşıp birbirlerinin dilini daha iyi çözebiliyorlar. Demek ki ben de size biraz daha anlaşılır gelmiş olabilirim. Bundan da ancak ne olur? Mutlu olabilirim tabii ki. Eksik olmayın. Çok sağ olun. Güzel yorumlarınız diyorum ya. Aslında videolarda da bunu çoğu zaman söylüyorum. Benim en büyük motivasyon kaynağım sizlerden gelen yorumlar, mesajlar. Neden diyecek olursanız, evet Damla yapman gerekenler şunlar ya da yapmaman gerekenler şunlar diyerek yoluma devam ediyorum Ayla Hanım. Damla Hanım selam. Derya Baykal'da yaptığınız bluza bayıldım. Çok marifetlisiniz. Aynısını kendime yapacağım. Sizi hep takipteyim. Ayla Hanımcığım hiç takibi bırakmayın. Hiç peşimi bırakmayın. Olur mu? Her zaman her daim birlikte örmeye devam edelim. Sen bizlere bir okul açtın. Seni kurduğun şey kanal değil bence okul. Ay Başak'cığım senin güzel sözlerin her zaman bana zaten çok iyi geliyor biliyorsun. Eğer öyle takdir ediyorsanız dediğim gibi ben mutlu olabilirim ancak. Sevda Hanım ne güzel söylemiş. Gerçekten sesinizi duymak bana da iyi geliyor. Bu arada Şeyma Hanım da aranızdan tanışma fırsatım olduğu, kavuşma fırsatım ve kucaklaşma fırsatım olduğu hanımefendilerden biri. Hatta bir kere değil biz birkaç kere kavuşup kucaklaşma fırsatını elde ettik. İnşallah tekrarları hep nasip olsun diyorum. Ben sizin anlattığınızı daha iyi anlıyorum. O zaman çok teşekkür ederim Zülfiye Hanımcığım. Daha durun şimdi. Eylül ayından sonra önümüzde tabii kış projeleri. Şimdi yazlık projelere devam ediyoruz ama Eylül'den sonra da kış projelerine çok hazırlanıyorum diyebilirim. Aklımda inanılmaz güzel şeyler var. İnşallah birlikte her birini öreceğiz. Tekrar diyorum sizin beni yönlendirmeleriniz, yorumlarınız, istekleriniz ve diyor siz bana yazdıkça ben ne yazıp ne yapıp yapmamam gerektiğini de aslında o şekilde karar veriyorum. Çok yakında bir canlı yayın yapmadan evvel de sizlerden sorularınızı özellikle isteyeceğim. Ama şimdi söylemek istediğim birkaç bir şey var sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Herkes duysun herkes. Mardin kampı için sana mesaj attım WhatsApp'tan bilgin olsun çiçeğim. Görmedim Başak. Bakacağım. Kapattıktan sonra bakacağım yavrum. Mukaddes şehit
Şehit Dertaş. Doğru mu okudum? Merhaba Damla Hanım. Çok samimisiniz. Sizi seviyorum. Eğer samimiyetim yansıyorsa ne mutlu bana. Merhabalar. Selam Zeynep Hanımcığım. Şimdi birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle şöyle bir şeyden başlamak istiyorum. Videolarımla ilgili. Ben mümkün olduğunca videolarımda tüm detaylarıyla aslında anlatmaya çalışıyorum. Birçok detayı videolarda vermeye çabalıyorum. Ve mutlaka videoyu baştan sona kadar izleyen, yapmak isteyen her kişinin de bir takım bilgileri elde ederek yapmak istediği projede yol alacağına inanıyorum. Ancak benim en büyük aslında sıkıntım nerede biliyor musunuz? Şimdi mesela ben 3 yıl önce herhangi bir yazlık bluz yapmışım diyelim ki. Şimdi Sevda Hanım'a bir kere daha okuyayım. Ben bayağı bir modelinizi yaptım. Şöyle bir şey de var. Ben kilolu bir bayanım. Genelde küçük beden veriyorlar tariflerde. Sizin sayenizde ben kendime göre örmeye başladım. Önceden cesaret edemiyordum. Ay Sevda Hanımcığım bir ara diyeceksiniz ki zaten, çünkü bana öyle diyen çok oldu. Damla Hanım hep küçük beden arıyorsunuz. İnşallah kilo alırsınız da büyük beden de örersiniz. Neyse çok şükür siz öyle demediniz. Çünkü ben videolarda, bakın videoları izlediğinizde zaten şunu da söylüyorum. Videonun sonunda mutlaka o yaptığımız ürünü büyük beden olarak nasıl çalışabiliriz onu orada ifade ediyorum. Kendim her ne kadar büyük çalışmasam da nasıl yapılabileceğine dair fikirleri de veriyorum sizlere. Şimdi ne diyordum? Videolarda yorumlara gelecek olursak. Şimdi yorumlarınız benim için o kadar kıymetli ki, bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi sizin belki bazen 20 dakikada izlediğiniz bir video, onun çekimi benim bir haftama mal oluyor. Hani siz toplamda 20 dakika olarak izliyorsunuz ya, benim bir haftama mal oluyor. Hiç kolay bir şey değil ama çok seviyorum. Çok severek yaptığım için de, değil mi? Söylüyorum Sevda Hanımcığım, mutlaka bedenleri söylüyorum. Özbekistan'a selamlar. Yaraşev. Yanlış okuyorsam ne olur affedin. Nerede kalmıştım? Ne diyordum bak şimdi? Bir haftada en az öyle. Bir hafta sürüyor benim o projeyi sizlerin huzuruna çıkarmam. Şimdi benim çekim aşamam ayrı. Benim biliyorsunuz editörüm, montajcım, onları düzenleyen kişi aynı zamanda eşim. Bir sürede o uğraşıyor. Yani bizim ikimizin elinden çıkıp videolar son anda sizlere ulaşıyor. Ama hani diyorum ya, beğeni, yorum benim için çok kıymetli. Bunlar hani sizin yüreğinizden kopup gelen şeyler bana. Sizin yapmış olduğunuz beğenilerle, yorumlarla ki son zamanlarda dış ses selamlar diyor Şeyma Hanım. Şeyma Hanım selamlar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Meloş'um bebekleri. Evet, bakın şimdi Sevda Hanım ne diyor? Aslında benim tam anlatmak istediğim şey, can kulağıyla atlamadan dinleseler onlar da fark ederler. Benim işte en büyük arzum bu. Bir kere bir ürünü atıyorum. Bir parça bir şey mi hazırlayacağız? Bir şey öreceğiz, başlayacağız. Ona başlamadan evvel ona ait videoyu bir kez baştan sona kadar başlamadan evvel izlemek gerekiyor. İp bilgisi, tığ bilgisi, beden bilgisi hakkında bir ön izlenim, bilgi edinmek için bir kez izlenip daha sonra başlamak gerekiyor. Kimisi tamamını izlemeden başlıyor. Oysa ki ben ürünlerin çoğunu sizlerle birlikte ilk defa örüyorum. Yani bir parçayı hazırlayıp kenara koyup hadi ikincisini yaparken de sizlere anlatayım gibi bir lüksüm maalesef yok. Neden? Çoğunluğu zaten sipariş ürünler oluyor. Ve ben hani onu bir kere yapabilme fırsatım ve imkanım oluyor. Ve ben de başlarken sonunda ne kadar ip gideceği, sonuna gelene kadar ne kadar ip gideceğini, işte yaptığım şeyin bedenin tam uygun olup olmayacağını, inanın ben de aslında videonun sonunda sizlerle birlikte öğrenmiş oluyorum. Onun için videoyu sonuna kadar izlemek çok kıymetli. Hani atlayabilirsiniz, hızlandırabilirsiniz sıkılıyorsanız, ama sonuna kadar izlemek inanın o kadar iyi, yani o kadar faydalı oluyor ki. Çünkü 3 yıl önceki herhangi bir projenin altına o kadar eminim ki o videoda hangi ipi kullandım, hangi tığ kullandım, kullandığım ipin koduna kadar verdiğim o kadar eminim ki. Şimdi hanımefendi yazıyor bana. Damla Hanım, bu projede hangi ipleri kullandınız?
Tığ numaranız nedir? Bakın videonun altına bu. Hani herhangi bir Instagram fotoğrafı ya da Reels videosu değil. Videonun altı. Yapım videosunun altı. Şimdi bunu görüyorum. Videoda var. Ben bunu şimdi 3 yıl önceki, bırakın 3 yıl önceyi, inanın 3 hafta önceki şeyi hatırlamam mümkün değil. 3 yıl önceki videomun altındaki bu soruya verebileceğim cevap benim ne olabiliyor? Ya sizden ricam video izlemeniz. Videoda aklınızdaki tüm soruların cevabını bulacaksınız. İzlediğinizde hala aklınızda soru varsa ben elimden geldiğince memnuniyetle cevaplarım gibi bir yanıtla dönüyorum. Bana ne demiş biliyor musunuz? Ya çok enteresan. Demiş ki bana, bu kadar yazana kadar keşke sorumun cevabını verseydiniz. Dedim peki. Bazı şeylere çünkü sadece peki diyorum. Belki aranızda görenler vardır. Peki ve evet diyorum. Çünkü dedim bu kadar yazdıktan sonra bana hala böyle bir cevapla dönülüyorsa, yani benim nasıl bir zekaya sahip olduğumu düşünüyorlar onu da bilmiyorum. 3 yıl önceki, inanın diyorum ya, 3 haftayı bırakın, 3 gün önceki yaptığım projeyi tamamlıyorum ve o benim için bitiyor. Ben onda ne kadar ip kullandım, hangi ipi kullandım, hangi tığ kullandım, benim için o defter kapanmış oluyor. Ben yeni işimin peşindeyim, unutuyorum. Maalesef bu beni en çok üzen kısımlardan biri. Benim tek isteğim videoyu izledikten sonra hala aklınızda soru varsa her zaman diyorum ki seve seve ben buradayım, yanıtlamaya hazırım. Bu arada kaçırdığım bir şeyler var mı cevaplamam gereken? Evet, oku biraz istersen. Biraz bakayım. Nereden? Bir kadın düşünün, her şeyinden soyutlanmış, birden fazla hastalıklarla mücadele etmiş. Artık her şeyden elini eteğini çekmişken bir melek çıkıyor ve diyor ki hadi sen de yapabilirsin Damla. Ama yapabilirsin Başak'ım. Yapıyorsun da. Sizler aslında benim meleklerimsiniz de haberiniz yok. Başak'ın yazdığını bir üstünü de oku istersen. Okumadım. Camilla Müzik bir fikir vermiş de iki post halinde. Bir oku istersen ondan. 2 ayrı mı? Evet. Acaba küçük bir takvim yapıp ona göre de iplik bilgileri verirseniz ona göre videolarınıza hazırlıklı katılırız. Anlayamadım. Küçük bir öneri, belki de yanlış söylüyorum. Lütfen yanlış anlayın. Küçük bir takvim yapıp ona göre de iplik bilgileri. Yani mesela 3 hafta sonra şu ürünü yapacağız. Bunun da iplikleri bunlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında bunu yapabilmeyi çok isterdim ama bunu yapabilmek için, bakın, bu yapılabilir mi? Evet, bu yapılabilir. Ama bu Aşağıda nasıl? bir tane daha yazmış. Onu da oku. Bunu bir cevaplayayım. Bu nasıl yapılabilir? Bununla ilgili mi? Evet. Veya video ismini şu iplikten video ismini şu iplikten şu diye yazarsanız ona göre videoyu izlemiş oluruz. Şimdi şöyle söyleyeyim size, bazı ip grup, ya zaten video izliyorsanız eğer sevgili Tamilya Müzik isminizi eğer yazarsanız o şekilde hitap edebilirim size. Video bazen o kadar çok ip kullanıyorum ki, şöyle düşünün ve 10 tane ip kullanıyorum. Bu 10 tane ipin içinde 5 tane ayrı marka çok farklı kodlar oluyor. Yani sadece şunu yapmanız gerekiyor aslında. Videonun ya ilk 5 dakikasına ya son 5 dakikasına baktığınızda mutlaka ip bilgisini bulacaksınız. Bunu söyleyeyim. Benim bunu videonun kapağına yerleştirmem sence? Sen hazırlıyorsun kapak. Ama bir de hani video izlenmesi gibi de bir kaygımız var ya. Bir de şöyle de söyleyeyim açıkçası. Bak, ben bunu hep unutuyorum. Çünkü bu kaygıları yöneten ve bu kaygıları taşıyan daha ziyade işin o kısmında olan daha ziyade benim eşim sevgili Adnan. O diyor ki nasıl hitap ettim sana? Çok güzel. Sevgili Adnan. Kısaca Ada diyorum aslında da. Şimdi burada biraz daha canlı yayınlarla samimi oldukça belki o aşamaya da geçeriz. Şimdi bizim tabii ki videolarımızda tıklanmak gibi de bir arzumuz var. Çünkü neden? Bu benim işim. Ben tam zamanlı olarak bir YouTuber'ım diyebilir miyim? Ben de bunun karşılığında tabii ki emeğimin karşılığını almak istiyorum. Videolarımın her birinize aslında ücretsiz. Sadece son zamanlarda fark etmişsinizdir. Yıllardan beri hiçbir karşılık gözetmeksizin katıldan destek vererek hep arkamda olan
Her zaman sayıları en az 80 olan hanımefendi var. Sayılar bazen değişiyor. Bazı hanımefendiler girip tekrar geliyor falan. Böyle bu şekilde devam ediyoruz. Ve ben bu 80 tane hanım, ortalama 80 diyeyim. Geçiyoruz. Biraz daha fazla. Geçiyoruz, iniyoruz falan. Bu hanımlar beni bilabedel mi denir sevgilim? Yani hiçbir karşılığı olmadan beni destekliyorlar. Normalde şöyle açıklayayım. Bu videolar aslında benim gibi kanallarda katılla destek olan üyelere özel videolar hazırlanıyor. Doğru değil mi? Evet. Onlar belli bir ücrete tabi oluyor. Sadece katıldan destek olan kişiler izleyebiliyor Evet. videoları. Ama bizim katıl abonelerimiz sadece gönül dostumuz. Evet, baştan Ve beri sadece videolara bir hafta önce erişebiliyor. erişim hakları. O da Hatta yeni bazen başlattığımız o bir da şey. 1-2 aydır belki. Evet. 2 aydır şöyle bir şey düşündük. Bari dedik hani biz bir söz verdik. Sözümüzün arkasında durmak zorundayız. Biz bu yola çıkarken şöyle söz verdik. Ben hiçbir zaman biri ben diyor Şeyma Hanım. Eksik olmayın. Çok kıymetlisiniz her zaman. Bu yola çıktığımdan beri verdiğim bir söz vardır ki çoğu hanımefendi buradadır. Ben galiba çok yukarıda kaldım. Okuyamıyorum. Döneceğim ama sorulara cevap vereceğim. Dedim ki hiçbir zaman, hiçbir şekilde, hiçbir videomu bir ücret karşılığı kimseye vermeyeceğim. Benim videolarım, anlattığım her şey ücretsiz olacak. Ben böyle dememe rağmen, bakın ben bu şekilde söylememe rağmen benim katıl ailemdeki o hanımefendilerin sayısı hiçbir zaman bitmedi, azalmadı, düşmedi. Onlar tamamen bir sevgilerinin göstergesi. Belki de evet Damla sen çalışıyorsun, biz de senin elimizden geldiğince arkandayızın göstergesiydi. O şekilde de devam etti. Biz de aramızda şöyle düşündük. Bazen ben stok video çalışabiliyorum. Fazla videomuz oluyor. Eşim de fırsatı olduğunda onları montajlayıp kanala atabiliyor. Kanalda onlar öyle duracağına bari gönül dostlarımıza bir ön gösterimimiz olsun. Yani ön gösterim denmez. Ne denir? Öncelikli gösterim. Öncelikli gösterimimiz olsun istediğimiz için de videoları biraz erken açmaya başladık onlara. Sağ olsunlar. Diğer dostlarımın da bana kırılmayacağını zaten biliyorum. Çünkü dediğim gibi akabinde en geç bir hafta sonra onlar da videoları izliyor ve benimle birlikte örebiliyor. Tekrar sevgili Tamila Müziğin cevap veriyordum. Devam etmek istiyorum. Evet, bizim böyle de bir kaygımız da var. Benim videolarım tıklanmalı ki ben de evet bir şeyler yapabiliyorum diyeyim. Düşünün yani şöyle bir empati yapalım. İzlenmeyen videoları yapıyor olmak hiç de güzel bir şey değil. Ne kadar yapmak isterim ki? O zaman derim ki madem izlenmeyeceğim niye yapayım? Bakın izlenirim ama herkes her yaptığımı beğenmek zorunda asla değil. Tabii ki zaten herkes her yaptığımı beğeniyor olsa bir problem vardır orada. Her zaman şunu da canı gönülden söylüyorum. Beni eleştirebilirsiniz. Yani şöyle eleştirebilirsiniz. Neler yapmam konusunda beni yönlendirebilirsiniz, fikirler verebilirsiniz ama bazı eleştiriler bazen çok kırıcı olabiliyor. Mesela yaşımla ilgili giydiklerim, evet ben belli bir yaşa gelmiş, orta yaşım biraz üstüne çıkmış bir hanımefendiyim. Evet, kendime de hanımefendi dedim bak. Hanımefendi. Kadınım mı diyeyim? Ben orta yaşın üstüne çıkmış bir kadınım. Ama çok şükür şöyle diyeyim, bunu da sakın yanlış anlamayın, samimiyetinize inanarak söylüyorum. Hani ya giyemeyeceğim, üstümde durmaz, ya bu benim üstümde durmaz diyeceğim şeyleri giymem. Ya o olgunlukta da bir kadını bırakın da diyorum, hani sizlere demiyorum burada. Bana öyle yorum yazanlara diyorum. Ya bırakın da ben artık hani bu yaşa gelmişim, ne giyip giymeyeceğimi bilirim, ona da ben karar vereyim. İşte keşke sen giymesen falan yazanlar. Yani sen bu mesela bu bir eleştiri değil. Bu incitmek, kırmak. Özellikle kendi hemcinslerinin yapmış olduğu çok çirkin oluyor bence. Bu kadar ben mesela hiç kimseye bu kadar incitici bir şey söylemem. Hani beğenmeyebilirim, hoşuma gitmeyebilir ama basarım, geçerim. Ya da hiç hoşuma gitmiyorsa takip etmem. Ya bu kadar incitmek bilmiyorum. Ama Çayından hiçbir yudum. ay evet ya Bak gene. Başak Hanım demiş ki 2 Ekim 1998 doğumlusun Damla.
Ama Başak yaşımı da söylemeseydin keşke. 98. Oraya ben çok yukarıdayım galiba. Çünkü bende sevgili Nazan Hanım'ın yorumu duruyor. Berlin'den iyi akşamlar. Başarılarınızın devamını diliyorum. 25 yıllık patchwork kursları veriyorum. Sayenizde örgüye başladım. Henüz çok acemiyim ama sayenizde zevkli örüyorum. Nazan Hanımcığım, örgü aileme hoş geldiniz. Keyifle hep beraber örelim inşallah. Selam aleyküm demiş. Münevver galiba. Biz Türkler ona Münevver derdik herhalde. Münevver Hanım. Hakkını helal et Damlacığım, Rahime Hanımcığım. Eğer minicik bir hakkım da varsa sizlere benden yana helali hoş olsun. Lütfen sizler de hakkınızı bana helal edin. Siri sanıyor herhalde. Sevda Hanım şeyi söylüyorsunuz değil mi? Şey dedim ya, hani o an bana sorduğunda Siri'ye soruyorsun ya her şeyi. Yani ben keşke o kadar zeki olsaydım. Ya da ChatGPT ben. Evet, aynen öyle yapıyor bazı hanımlar. Tur numarası soran birine video izleyin yazmamak için tuttum kendimi. Kadın tek tek anlatıyor işte, bir zahmet izleyin demiş. Şeyma Hanımcığım, ben dedim de diyor ki bana bu kadar yazana kadar keşke tığ numarasını yazsaydınız ya. Nurhan Hanım hoş geldiniz. Harikasınız. Cevaplarınız için teşekkürler. Eşinizi de sizi de tebrik ediyorum demiş Tamila Müzik. Çok teşekkür ederiz. Başak niye iletiyi geri çekti? Başak. Neyse. Bilmiyorum, moderatör olduğu için 98'den vazgeçti herhalde. Yok, o aşağıda, daha aşağıda. Annemin Instagram, YouTube hesaplarından bile takip ettirdim ve örgü örmek isteyenlere direkt sizi öneriyorum. Ya o kadar işte, bakın bu benim için o kadar kıymetli bir destek ki. Sizin önerileriniz. Yani YouTube'dan zaten ne zamandı? Dün ben ne zaman atölyedeydim? Pazartesi günü değil mi? Dün gitti kafa. Sıcaklardan. Bu ara bir de 3 gün üst üste çok yoğundu programım. Biraz yoruldum. Hatta canlı yayından önce 1 saat kadar uyuyup kalktım. Şu an diyorum Allah, gözlerim falan da şişti. Eşim de diyor ki söylersin, ne yapayım, uyandım da geldim dersin diyor. Dedim söylerim, onlar benim örgü ailem. Onlar beni anlar. Ne diyordum aşkım? Ne diyordun? Pazartesi günü atölyede sevgili Canan Hanım örgü kampında da bir günlük katılmıştı aramızda. Orada da tanıştım. Meğerse sevgili Canan Hanım benim kızımın Belçika'da hemşerisiymiş. Belçika'da yaşıyor ama aynı zamanda da ben Kartal'da oturuyorum. İstanbul Kartal'da, belki biliyorsunuzdur. Kendisi de meğerse İstanbul Kartal'da yaşıyormuş. Yani yaşıyormuş derken yazları hani gurbetçilerimiz tatile geldiklerinde kaldıkları evleri olur. Onunki de İstanbul Kartal'daymış. Hatta benim yıllarca kızımın okuduğu okulun hemen yanında. Neyse. Canan Hanım beni YouTube'dan bulmuş. YouTube'dan tanımış. Kendisine o günde dedim ki YouTube'da tanışıp gönül bağı kurduğum hanımları bir tık daha galiba bir pozitif ayrımcılık yapıyorum. Çünkü neden? Biz orada farkında olmadan çok farklı bir gönül bağı kuruyoruz. Hani Instagram, Facebook, evet, hatta herkese de söylüyorum. Hani sadece bir tane sosyal mecranı seç deseler herhalde şey derdim. YouTube'umu verin, gerisi sizin olsun. Bu arada Kasım ayında da biliyorsunuz kötü bir olay yaşadım. Kanalım çalındı. Ve öyle bir kötü bir şekilde çalındı ki, yani hiç olmayacak bir şekilde çalındı. Yani biz bir link falan tıklamadık. O zaman da sizlere bir canlı yayın yapmıştım nasıl olduğuna dair. Nasıl geri aldığımızı da orada anlatmıştım. Şimdi burada bahsedip de uzatmak istemiyorum. Sizi sıkmak da istemiyorum. Kanalım çalındığı dönemden sonra bizim çok iyi giden bir algoritmamız, yani kanalımın istatistikleri gerçekten çok iyiydi. Şöyle söyleyeyim size, yani bizim şimdi bir göstergemiz oluyor, istatistik göstergemiz. Başladığı andan itibaren kanalım şu şekilde ilerliyordu. Sadece 3 gün müydü, 2 gün müydü? Evet, 3 gün ben kanalı alamadım. Onda da bir rekor kırdık, 3 günde kanal geri alarak. Evet, çok hızlı geri aldık ama o arada tabii kanal gösterilmedi, önerilmedi hiçbir şekilde. Ve 3 gün sonra bakın şöyle giden istatistiğim aynen şöyle oldu. Yani hatta şöyle değil, şöyle kırıldı değil mi? Şu yok, direkt kırıldı.
kırıldı ve oradan itibaren de son dönemde anladığım kadarıyla kanal önerilmiyor. Ya da bir şekilde öne çıkartılmıyor. Çünkü 7 yıldan beri şu son 6 ayda bunu ya da çalındıktan itibaren mi diyeyim öyle. Evet, Yani evet, en maalesef. kötü Evet. dönemi o sürede yaşadı kanal. Video paylaşıyorum. Hiçbir şekilde önerilere düşmüyor, gösterilmiyor. Yani iyi ki hani belli bir sayıdaki kitleye ulaşmışız. Yani 350 bine yakın bir aileyiz. O kadar kişi olduğu için eğer daha küçük bir kanal olsaydım, daha yeni başlayan bir kanal olsaydım gerçekten çok daha kötü oldu. Yani toparlanması çok daha zor olurdu diye düşünüyorum. Evet. Şimdi benim bu süreçte Ve şeyi belki... de söyle istersen, YouTube bize yeni bir kanal açmayı öneriyor. Evet, Hani evet. artık bu algoritmayı aşamadığımız için hani YouTube kanalın çalınıp içinden işte gayri resmi Bitcoin alım satımı reklamları yapıldığı için Evet, öyle bir kanal, Artık öyle bu- birileri çaldı çünkü artık bu kanalımıza. algoritmayı aşamıyor. Aşması için uzun süreçlere ihtiyaç var. Ve YouTube Türkiye bize yeni bir kanal açıp onunla Devam etmemizi öneriyor. Ama şimdi bunun içinde şimdi aslında yeni bir kanal fikri aklımızda var ama onu bir örgü kanalı olarak devam ettirmek istemiyorduk açıkçası. Ha, bu arada kanal çalındıktan sonra tabii ki çok değişik, çok türlü önlemler aldık Tabii artık. canım, tabii. Hani videolarımızı yedeklemek adına, işte kanalı korumak adına çok daha farklı yöntemler sağladık kendi adımızda. Ama şimdi ben burada bir 7 yıllık emeğim söz konusu ve ben 7 yıldır bu kanala gerçekten böyle bir çocuğum gibi bak yani okula yazdırma vakti gelmiş artık. Düşün yani 7 yaşında. Çocuk olsaydı o kadar olmuştu. Çayımı unutuyorum. Evet. Oradan işaret ediyor çayını da iç diye. Klima çaya böyle birazdan buzlu çay olacak. Ama iyi ben soğuk içiyorum ya. Yalnız bakar mısınız içtiğim çayın rengine? İşte ben böyle içiyorum. Açık çay, ojemle çayımın rengi. Demli içiyoruz biz ikimiz de çok. Ya bak nereden nereye atlıyorum ya benim de bu olayım ne olacak ha? YouTube kanalından bahsediyorum. İşte YouTube kanalımı ben bu kanalımdan vazgeçmek istemiyorum. Yani ben bunu evet çünkü 7 yaşında ben onunla birlikte çok güzel vakitler geçirdim. O kadar amatörce, o kadar yeni başladığımda komik videolarım var ki onları bile silmeye kıyamıyorum. Yani hala duruyorlar. Çok böyle amatörce çekilmiş. Vallahi bir gün onları anlatırız belki size. İlk başladığımdaki maceralarımız onu öbür kanalda anlatalım Adnan. Olur. Şimdi diğer kanaldan biraz bahsedeyim ben. Bahset. Şimdi biz yeni bir tane kanal Diğer açmadık. kanal değil mi? Daha açmadık yani. Ama onunla ilgili Bunu planlarımız var. düşünüyoruz. Bakalım dostlarımız ne derler. Ama ben çok üstteyim. Sen yorumları takip et istersen. Ben hiçbir şey... Sen bence hızlıca bir yorumlardan aşağı gel. Sonra mı yeni kanala geçeyim? Evet sonra. Çünkü Tamam. bu yeni kanalda insanların fikirleri önemli. Tamam. Cheryl, your designs, use of colors are beautiful. I really enjoy browsing your channel. Thank you so much, Cheryl. Başakçım ne diyor? İp bilgisi videonun başında kodlarıyla birlikte veriliyor. Atlatarak izlediğimiz zaman göremiyoruz. Bu yüzden atlatarak izlememekte fayda var. Teşekkür ederim moderatörüm. Sevgili Başak. Tarana Ahmedova, sizin sayenizde altıgen hırka ördüm. Teşekkür ederim. Valla altıgen hırkalar bu sene aklımda yine böyle birkaç tane altıgen var ki çünkü geçen sene şu viskonlarla ördüğüm altıgenler yani herhalde bir hayalde ne kadar ördük, kaç kişi ördü ben sayısını unuttum hanımlar. Onun için altıgenlere biraz daha devam diyorum ama tabii bu bildiğimiz klasik altıgenlerin dışında olacak. Evet, Başakçım 2 Ekim 1998 demiş. Tabii artık kimi inandırabilirsek. Çıtır damlam benim. Kim karışır ne giydiğinizi herkes haddini bilmeli. Şeyma Hanımcığım evet yani bu kadar incitici şeyler geliyor ki hani ya artık kaç yaşına gelmiş kadınım. Neyle giymek istediğimi, ne yapmak istediğimi ben karar verebilirim. Beni seven dostlarım beni yönlendirebilir. Yani işte
eleştiriler bence bu yönde olmamalı. Eleştiriler biraz daha yapıcı olmalı diye düşünüyorum. İncitici değil, yapıcı olmalı. Kadın kadına zulmetmemeli diye düşünüyorum. Mesela ben örgü örerken benim tırnaklarım, evet ben oje süren bir kadınım. Oje sürmeyi seviyorum. Ama bir başkası bunu tercih etmeyebilir. Ben de başka arkadaşlarımın gerektiğinde videolarını izliyorum. Oje sürmemiş, ay ne kadar çirkin, ay keşke oje sürseydim, ya bu beni ilgilendirmez ki. Herkes dilediği şekilde devam eder. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Beni böyle kabul eden takip eder, devam eder. Kimsenin hoşuna da gitmiyorsa fiziksel özelliklerin eleştirilmesinden ya da yaşamla ilgili tercihlerin eleştirilmesinden yana değilim. Ama yaptığım bir şeyi anlatırken mesela hızlı anlatıyorsunuz derseniz evet bunu anlarım. Ya da çok yavaş anlatıyorsunuz, sıkılıyorum. Bunu da diyen oluyor. Ya bunun çözümü var. Videoları hızlandırmak gibi bir imkan var. Çünkü bu videoyu herkes aynı bilgiyle izlemiyor. Kimisine benim o yavaş anlatıyor olmam kıymetli bir şey. Bu kadar yavaş örüyorsunuz, bu kadar örgüyü nasıl örüyorsunuz diyen de olmuş. Ya video örerken tabii ki yavaş öreceğim. Videoda böyle örmenin, hızlı örmenin yani bir marifeti yok. Ya da hızlı örmek marifet değil ki hanımlar. Bunu da anlamıyorum. Hızlı örmeyi marifet sayanlar var. Bununla yarışanlar var. Ben hızlı örmüyorum, yavaş örüyorum ama çok iş çıkartıyorum gibi. Ya da kime ne ya? Hızlı öreriz, yavaş öreriz. Ama anlatım videoları hızlı örülmez, yavaş örülür. Oh canıma değsin demiş Başak. Tabii ben biraz geriden geliyorum. Çok Nurhayat Hanım çok saçma. Herkes istediğini giyer. Kimse ilgilendirmez. Kesinlikle. Size her şey yakışıyor vallahi. Onlar kıskandıkları içindir. Size yakışanları kendileri giyemediği için de sizi çok seviyorum. Sizi dinlemek çok güzel. Yorumlarınız, anlatımlarınız çok anlaşılır demiş. Sevgili Özlem Çomak çok teşekkür ederim. Okey tamam. Sevda Hanımcığım evet onu diyorum demiş. Yok. Merhaba ne kadar zarifsiniz diyor. Funda İlgün çok teşekkür ediyorum. İşte nasıl bakarsanız aslında birazcık da öyle görüyorsunuz da diyebilirim. Merhabalar Saniye Hanım çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun sanırım kanalım çalınmasıyla ilgiliydi. Epey bir zaman oldu ama biz hala kanalın belini şöyle tam bir doğrultamadık. Yani istatistiklerim maalesef çalınmadan öncesinde bir türlü dönmüyor. Umarım dönecek diye düşünüyorum. Bakalım. İp bilgisi kodlarıyla videonun başında projeye başlamadan önce veriyor. Bir zahmet videoyu atlatarak izliyoruz yazmıştım Adnan abicim. Saygılarımla patavatsız. Ay olur mu öyle şey? Aşk olsun Başakçım. Kasım 6'ydı sanırım. Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Yani 6 Kasım'dı herhalde. Ben de öyle o aralarda. Saniye Hanımcığım da diyor ki ben de çok şanslıyım. Sizi bulduğum için beni şans olarak addediyorsanız ne mutlu bana. Pat diye videoya ulaşılmıyor yazdı. Ekran nasıl bir şoktu vallahi hele benim yaşadığım şoku. 2,5 gün cumartesi pazar girdi araya. O cuma gününü hiç unutmam. Sus vallahi Başakçım ya. Dedim gitti emeklerim. Kaç tane videom. Ay. Ya ben sizin amatörlüğünüz ama çok amatördü. Hala onları da silmiyorum ya Şeyma Hanım. Ben sizi Instagram'da buldum. Çok şanslıyım. Ne güzel. Mesela sevgili Tarana da Instagram'dan bulup YouTube'a gelenlerden olmuş. YouTube'dan Instagram'a geçen ya YouTube'da keşfedip Instagram'da görenler de oluyor. Bulanlar da oluyor. Güzel oluyor. Modelleriniz çok güzel ve anlatımınız çok açıklayıcı olduğu için motivasyonum çok yüksek diyor Nazan Hanım. Evet karşılıklı birbirimizi motive ettikçe de ne güzel keyifli beraberce örüyoruz. Ben altıgen hırkalara bayılıyorum. Sadece kendine 4 adet ördüm. Bir de kazak olarak yaptım. Süper. Ben de yapmıştım kazak olarak. Niyetlerimden birinde kazak hatta bluz da var altıgenden. Özlem Hanım diyor ki sizin sayenizde bilmediğimiz teknikleri öğreniyoruz. Çok teşekkür ederim. Tekrar buna çok sevindiğimi söylemek isterim. Zaman içinde, yıllar içinde tabii 7 yıldır kanalımın varlığından söz ediyorum. Uzun yıllardan beri de örüyorum. Bundan bahsetmiştim önceden de ama kendimi bildiğimden beri örüyorum. Şiş de ördüm, tığ da ördüm. Şiş dediğim gibi her zaman kendime yetecek kadar şişi örebiliyorum ama tığda çok daha farklı bir dünya benim için. Ben tığ örmeyi çok seviyorum.
tabii ki yıllar içinde de ördükçe de örerken bile en ufak bir şeyi keşfedip keşke böyle yapsam daha güzel olur dediğim şeyleri deneyip biraz ördükten sonra mutlaka sizle paylaşıyorum. İşte ben böyle yapıyorum. Bence siz de bir deneyin. Belki hoşunuza gider dediğim şeyler çok oluyor. Örgü çok ucu açık bir dünya. Her şey yapılabilir. Yüzyıllardır her şeyler yapılmış. Üstüne koya koya bir takım şeyleri geliştirerek çok daha güzel şeyler de yapılabiliyor. Hala da yapılabileceğini düşünüyorum. Örgüyü seviyoruz. Sen her şeye değersin diyor Başak'cığım. Sen de öyle kuzum. Aytaç'cığım iyi akşamlar. Aytaç ne haber yavrum? Sema'nın el örgüleri harikasınız. Her halinizde güzelsiniz. Kötü eleştiriyi boş verin. Çok öpüyorum. Eşinize selamlar, sevgiler. Sevgili Sema'nın el örgüleri. Sema Hanımcığım bizden de size kocaman kucak dolusu sevgiler. Özlem Hanım da diyor ki sizi her yerden takip etmek ayrı bir güzellik Damla Hanımcığım. Çok teşekkür ederim. Diyorum ya hiçbir yerde peşimi bırakmayın. Hep arkamda, yanımda, önümde, hatta önümde de olun. Olun tabii ki. Ben de sizlerden çok şey öğreniyorum. O kadar kıymetli ki böyle birlikte başlayıp böyle almış başına gitmiş siparişler alan, kanal açmış arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Ben de yaptım Damla dediklerinde. Yaşadığım hissi eminim aranızdan tahmin edenleriniz olacaktır. Bir eğitimci olarak zaten hani aslen de bir öğretmenim. Asıl mesleğim de öğretmenlik. Eğitmenlerin, öğretmenlerin en çok sevdiği şey bir şeyler gösterdiği kişilerin hani o boynuzun kulağa geçmesi olayı var ya işte çok kıymetli bir şey. Başaran arkadaşlarımla, kadınlarla gurur duyuyorum her zaman. Size her şey yakışıyor. Çok zarif ve kaliteli videolar. Kötü şeyler yazanlar da bunu gördükleri için patlıyor. Maşallah işin ustası olmak çok zor. Çok teşekkür ederim. Tamilla Müzik. Böyle hitap ediyorum size. İsminizi bilmediğim için ne olur kırılmayın. Başak'cığım diyor ki bir de benim köyüm yok dediğinde neler olmuştu hatırlıyor. Ay evet ay sus. Ya benim köyüm yok. Ne yapayım? Keşke olsa ama yok. Anam ondan sonra benim bir köyüm oldu. Ne şehirlerden benim kolilerim geldi. Ay güzel dostlar ya yüreği sağ olsunlar. Yeni ameliyat oldum. Bağırsağımı dışarı aldılar. 25 Temmuz 33 yaşıma gireceğim. 2 çocuğum var. Bana dua eder misiniz? Sonuçlarım temiz çıksın. Tekrar eski sağlığıma kavuşmak istiyorum. Emine Hanımcığım en içten dileklerimle, en iyi niyetlerimle size dualarımı iletiyorum. Rabbim sizi yavrularınızla bağışlayacak. Henüz çok genç bir yaştasınız. Bu da geçecek. Bugünleri de ya vay be neler yaşadım ama bugün nasılım diyerek belki de torunlarınızı kucağınıza zıplatacaksınız. Öyle düşünün olur mu? Damla Hanım iyi akşamlar. Branşınız tarih olmalı. Sizi görünce tarih kokusu alıyorum. Ay niye? Şimdi buradan ne çıkartayım? Ay ne kadar tarihten bahsediyoruz? İnkılap tarihi, eski çağ, orta çağ. Dinozorlara kadar gider miyiz? Sevgili Şehriban Özdil. Ben tarih öğretmeni değilim ama tarih öğretmeni olmak gerçekten isterdim ya. Ben tarihi seviyorum. Ama o kadar teşekkür ederim ama ben Ankara Üniversitesi şimdi aşağıda hemen Başakçım yazmış. DTCF farkı çok net anlaşılıyor Damla. Tarih Coğrafya Fakültesi mezunuyum. Ankara Üniversitesi Batı Dilleri. 9 Eylül Üniversitesi İngilizce öğretmenliğinden oraya geçtim. Böylelikle mesleğimi de söylemiş oldum. Amin. Amin Şadiye Hanımcığım. Sevcan Baki merhabalar. Hoş geldiniz. Burada bir çeviriyle yazılmış bir şey var bence. Evet. O yüzden küçük hatalar olabilir. Evet. Onları yuvarla. Şimdi ben onu da okuyabileceğimi düşünüyorum biliyor musun? Lady isim. Ben Kiril alfabesini biliyorum ya. Evet. Lady. Lady. Ama keşke ya bir şey söyleyeyim mi? Aslında ben çok böyle bir 15 yıl öncesine kadar falan belki de 15-20 yıl öncesine kadar Kiril alfabesini biliyordum ve bu harflerin kullanıldığı işte Rusça
Rusça, Bulgarca konuşabiliyordum ama maalesef kullanmadığım için onu yitirdim. Hanımefendiye teşekkür etmeyi hayal ettim. Herhalde şöyle demek istiyor. Hanımefendiye teşekkür etmek istiyorum. Harika ruh haliniz ve harika çalışmalarınız için teşekkür ederiz. Muhtemelen de anlatma şeklimi ve yaptıklarımı beğeniyor. Türkiye'de hiç bulunmadım. Sizin sayenizde örgü örmekten ne diyor? Hastalandım. Ya bu da kötü değildir diye düşünüyorum. Çünkü teşekkür ediyor. Hastalanmayın. Emine Sümbül duamda olacaksın. Evet. Aynen. Emine Hanımcığım çok şöyle söyleyeyim. Çok zor günlerdesiniz şu anda belki ama güzel günleri düşünerek, hayal ederek bu süreci geçirmeye çalışın. Her şeyden önce evlatlarınız için ve tabii ki kendiniz için. Çünkü siz henüz çok gençsiniz. Bunu unutmayın. Ve çok güçlüsünüz. Yani 3 çocuğum var demiştiniz galiba. 3 çocuk annesi bir kadın olmak çok güçlü bir kadın olmak anlamına geliyor bence. Kusuruma bakmayın. Bu sohbette bulunmayı çok isterdim. Misafirim var canım benim diyor Sevcan Baki. Sevcan Hanımcığım biz yayını kayıt edeceğiz. Boş vaktinizde canınız sıkıldığında dinleyebilirsiniz. Değil mi? Kaydedeceğiz değil mi aşkım? Tabii ki. Misafir her şeyden önemli. Evet. Lady deyince bence ben kırmızı gülümü aldım. Çok teşekkür ediyorum. Obrigada mıydı? I don't know. Kötü anlamda değil aslında. Sizi görünce böyle tarihten ziyade nostalji mi? Evet. Eşim de bugün Bugün ehliyetini değiştirirken dedim ki sen bu ehliyeti Osmanlı'dan mı aldın? Hayır o değil. Başka bir şey söylüyorum. Sen dedin ya daha eski kelimeler bulabilirsin hayatım. Evet. Şimdi anlatayım mı? Anladım. Şimdi biz bu canlı yayının neyini diyeyim? Başlığını. Yani bu canlı yayını yapacağımızı duyurmak istedik gündüzden sizlere ama bize diyor ki YouTube şimdi canlı yayının ismi ne olsun? Şimdi eşim diyor ki şöyle güzel bir isim bulalım diyor tamam mı? Dedim yaz işte ya. Gorgeous'da hasbihal. Hayatım diyor daha eski kelimelerin yok mu senin? Hasbihal'i beğenmedi. Sonra ne yazdıktı? Dertleşmeye bekliyorum. Hasbihal'i beğen. Halbuki hasbihal kötü mü? İşte bak iyi ki onu yazmamışım. Şehriban Hanım beni iyice diyecektik. Ama bir şey söyleyeyim çok hoşuma gitti. Ben kötü anlamadım zaten. Ne olur size ufacık takıldım. Samimiyetinize inanarak. Kötü değil. Aktardınız çok da hoşuma gitti. Farkındayım. Çok fazla eski kitap diyorum. Eski kelime kullanıyorum. Bu biraz hani vakti zamanında okuduğum kitaplarla da ilgili olabilir. Ama seviyorum ben. Adnan sen de seviyorsun. Seviyorum. Evet. Yani. Yalnız 750 kişi izledi ve 27 beğeni var. Adnan beni beğenmiyor. Şimdi Başak Hanım yazınca ben de fark ettim evet. Gerçekten Başak'ım ama nasıl bir moderatör ya aşk olsun Adnan. Burada onun olması lazım. Şu anda 28 oldu ama. Evet 28 oldu. Şu anda 53 kişi izliyor. 53 kişinin demek ki 53'ü de beğenmemiş. Ama şu ana kadar 762 kişi. Onlar beğenmeden gitmişler beni. Yaz bir şey bak 29 oldu. Aşkım bana neler yaptırıyorsun ya. Ben böyle şeyleri hiç yapmam. Hay Allah'ım ya. 31 oldu. Yaz bak seviniyorum. Evet teşekkür ederiz beğenenlere. Evet beğenin parmaklarınızı. Çünkü bu gerçekten önemli. Evet. Ya bizim camiada bu önemli bir şey. Evet. Ve bu hani sadece gönülden gelen de bir şey aslında. Hani hiçbir maddi beklentisi olmaksızın. Evet ya bir de onu anlat istersen. Hani YouTube kazancı böyle hani şey sanılıyor ya böyle YouTube'dan çok büyük para kazanılıyor falan filan gibi düşünülüyor. Kim sanıyor ki onu? Yapsınlar göreyim. Geneli böyle ya bunun. Aslında bunun hiç böyle olmadığını hani. Yani YouTube dışında bizden... eğer YouTube dışında bizi destekleyen mecralar olmasa çok da büyük. Yani işbirliklerimiz sayesinde aslında. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Eşim söyleyince benim de tam olarak hani YouTube'dan çok büyük rakamlar kazanmak belki çok yani büyük. Bizim hacmimizin 100 katı bir hacimle olacaksın ki YouTube'dan para kazanıp başka işler yapmamak durumunda olacaksın. Evet. Fonsuz patronsuz dersem bir yere de selam çakmış olurum ama olsun. Evet. Sevgili Enver eminim bizi izlemiyordur şu an. Kadıköy'de röpü içiyordur. Onun için zaten rahatlıkla söyledim.
Ama biz de fonsuz ve patronsuzuz ama vergimizi ödeyen mükellefleriz efendim. Yani Şehriban Hanımcığım, ben sizi hiçbir şekilde yanlış anlamadım. Kocaman da öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum Sevcan Hanımcığım. Ne diyorduk? Bir şey söyle. Bu arada 36 olmuş bak beğenimiz. Bir azıcık arada hatırlatmak faydalı bir şey. Işte bu YouTube zaten o yüzden söylüyor Evet, hatırlatın diye. hatırlatın. Çünkü bak hatırlattık ve şey oldu. Evet. Ne diyorduk? YouTube'da ve ben bu paneli ilk kez kullanıyorum. Evet, arkadan da kontrol. kontrol. Arkadan eşim de kontrol çok ediyor. Da güzelmiş. Şimdi hemen yanı başımda eşim, editörüm mü diyeyim sana, ne diyeyim? Editörel ekibim çok kalabalık. Daha profesyonel olsun. Editörüm de istersen. Havalı oluyor değil mi? Editörel ekibim çok kalabalık, bir kişi. Adnan. Çok kalabalık bir kişi ama evet, benim her şeyim olduğu için tabii ki çok kişi. Ama arka plandaki Başak'ımı unutamayacağım. Evet. O da moderatörüm. Moderatör ne ya? Evet. Şöyle bakıyorum hemen hızlıca. Hep Başak yazmış, beğeni yapmayı unutuyor. Çok alem zaten kız ya. Yemin ediyorum Başak ya. Hayırlı geceler. Darkness yaşım, bak gene şimdi biri daha, beni Yeşim Salkım'a benzeyenler kulübü kursak herhalde bir 1000 kişi olmuştu. Beni bu kadar çok Yeşim Salkım'a benzeten. Yeşim Salkım arkadaşlar güzel kadın yani. Teşekkür ederim, onur duyarım. İşaretine bastığınızda beni de yolda tarif ediyor. Ya Başak ya. Çok teşekkür ederim Melek Hanımcığım. Hoş geldiniz, harikasınız. Sizi beğeniyle izliyorum. Kolaylıklar dilerim demiş. Şadiye Hanım da gülüyor herhalde söylediklerimize. Sevcan Hanımcığım, ben de size böyle ne diyorum? Benim neydi? Benim yakından takip eden sevgili abonelerim bilir. Videonun sonunda Damla ne koyar? Beğendinizse bir kalbinizi. O zaman şimdi de şeyde yok değil mi? Videolarda kalp yok. Beğeni var sadece. Böyle şimdi canlıda kalp. Var, yandan kalp geliyor bana. Evet. Geliyor. Ay ben ona bakar mısınız? Yalnız canlı yayın cahili. Şu anda kalpleri görüp sevindim. Çünkü yapmıyoruz bunu hiç. Yapalım mı? Soralım mı? Bakalım kimler istiyor. Mesela şöyle yapsak. Şimdi belki yazın zor. Acaba aklıma şu anda geliyor bak, spontan. Acaba katıl üyelerimizi canlı yayına mı alsak? Ama kimse gelmek istemez ki. Sor bakalım kim gelmek ister? Gelsin, hikayesini anlatsın. Gelmez zaten. Hasbihal edelim. Hasbihal edelim. Bak bir dakika dur, hasbihal kelimesi. Beğenmiş. Hasbihal kelimesi sohbetin yerini tutar mı olsaymış keşke. Wow, güzel başlık. Öyle de ben yanlış anlamıyorum değil mi? Nadide Hanım yazıyor. Hasbihal kelimesi sohbetin yerini tutar mı olsaymış keşke. Aslında hasbihal kelime anlamıyla karşılıklı dertleşerek sohbet etmek anlamında değil mi? Yani etimolojik kökenini bilmiyorum. Ben öyle diyebiliyorum. Bilemiyorum. Bak şimdi şu anda ben bir filolog olarak bütün dil bilimciliğimi kendimi yakmayayım. Bilmiyorum hiç. Ay kahkaha attım, hasbihal de olurmuş. Neden olmasın ki? Bak geriden gelince de böyle kötü oluyor ya. Mevzu bitiyor. Adnan abi bize gitar çalar mı acaba? Rica etsek. Bu arada selamlar Adnan abiye. O zaman yeni kanalımızdan bence bahsetmenin sırası geldi. Ne dersin? Hadi bahset bakalım. Yok, beğendiğimde butona basmayı unutmuşum, özür dilerim. Ay Sevda Hanımcığım, özür ne demek? Yani o bir şey değil. O unutuyoruz. Bakın mesela şu anda 38 kişi de 10 dakikadır duruyor. Ben bir hatırlatsam gene birkaç beğeni gelir mi acaba? Bilmem ki. Bir de biz mesela bu bilinci öğrendikten sonra ne yapıyoruz? YouTube'da her şeyi beğeniyoruz, sevdiğimiz her şeyi. Herkesin abone oluyorum, beğeniyorum. Evet, abone oluyorum, beğeniyorum. Bütün herkesi de. Yani ne olacak ki? Yani beğenirim de, ya izlemişim videoyu, niye beğenmeyeyim ki? Ya beğenmediğim video mesela o an hoşuma gitmeyen bir şey de olsa, yani benim sevmedim diyelim ki. Şimdi ben gene beğenip geçiyorum. Sonuçta yapan kişiyi seviyorum ya. Ya şöyle bir problem var. Bizi izleyen hanımefendiler diyeyim.
beyefendiler de olabilir tabii ki ama yani %20'sinin YouTube tabii ismi var. Ha, abone olmadan izliyorlar. Abone değil. Yani bize değil, YouTube abone evet, değiller. Çünkü YouTube'un böyle bir şeyi de var. Hiç abone olmadan da ve abone olmadan like'a bastığında diyor ki sana abone ol. Onu gördüğümü de çoğu insan yanlış anlaşılmak istemem ama hani korkuyor ücretli zannediyor. Evet. Aslında YouTube'a abone olup bir mail adresi. Sevdikleri herkesi destekleyebilirler ki artık şöyle düşünmekteyiz. Ya şöyle düşünmekte haksız mıyım sence? Artık bence televizyon. Oldu hemen. Tabii bahsettim ya. Birisi bize şey de yapmış, destek yapmış. Başak mı? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Başak'cığım. Sen her zaman en büyük desteğimsin benim. Senin her zaman kesine de bereket, varlığına da bereket, sevgine de bereket. Seni seviyorum biliyorsun. Benim için önemli ve özelsin. 1,5 kişiyiz o zaman beni de sayarsak. Ya Başak 1,5 kişi değil bence. Tam destek yani moderatör olarak. Tabii ki canım. Yani sen yokken de onunla da yapabilirim bence. Ben şu an mutfağa gidip gönül rahatlığıyla karpuz yiyebiliyorsam Başak Hanım burada diye. Evet doğru. Evet. Ayrıca bu yapmış olduğun şeyi karpuz yemek olarak adlandırdığın için de teşekkür ederim. Bakın hayatım bir soru soruyorum insanlara. Tabii ki haliyle gelen cevaplara da aradan 10 dakika sonra cevap veriyorum. Çünkü dedik ki canlı yayın yapalım mı? Sevda Hanım demiş ki yapın tabii arada bir canlı yayının. Sevgili Nadide Hanım demiş ki sohbet kelimesinin yani. Hasbihal sohbet. Evet. Ama hasbihal sohbet ama benim bildiğim kadarıyla içinde şöyle bir sohbet. Yani hasbihalin içinde halleşmek, yani nasıl anlatayım sana? Dertleşmek. Evet ya ben seni aldım karşıma. Evet. Dertleşmek anlamında gibi de düşündüm. Evet şimdi ismi okuyamıyorum. Deux Plus Deux Galun. Yanlış inşallah telaffuz etmedim. Abla konuyu bilmiyorum. Tesadüfen gördüm canlı yayını ama senden görüp yaptığım hırka ile balkonda örgü örüyorum. Söylemek istedim. Söylüyorsun. Bak şimdi ne kadar mutlu oldum biliyor musun? Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Herhalde Türkiye'de değilsiniz. Türkiye'nin hiçbir yerinde şu anda hırka giyilebilecek bir hava olduğunu düşünmüyorum. Eğer varsa da söyleyin biz de gelelim. Neresi orası? Evet, Başak bu arada hatırlatmalar yapıyor. Evet, Sevda Hanım da demiş ki parmak aşınmaz beğeni tuşuna basmakla. Yeni kanala uğur olsun demiş Başak da. Hani uğur parası attı. Girdiğin yeni bir yere uğur parası bırakırsın ya. Ben de müzik öğretmeniyim. Öğretmen olduğunuzda da sevindim. Ne güzel. Müzik öğretmenleri de çok sevilir yalnız. Beden öğretmenleri, müzik öğretmenleri, resim öğretmen. Ben öyle sevdiğim için belki de. Damla Hanım örtüleriniz de Arzu Sorguç. Çok özür dilerim. Bir şey kaçırdım herhalde. Örgüleriniz de mi demek istemiştiniz? Örtüleriniz de. Kapamamışız. Yeni kanalınızda başarılar. Bahsedeceğim şimdi kanaldan da. Ya Adnan Bey'in hakkını yemeyin. Her canlı yayında yanınızda. Ben onun hakkını nasıl yerim? O benim canlı yayında değil. Hayatımın her alanında yanı başımda. Allah eksikliğini göstermesin. Benimle birlikte sizlerin de tüm sevdiklerinizin. Adnan abi Türk kahvesi yapıp geliyorum. Kulaklıktan dinliyorum geleceğim. Onu karpuz yemeye gitme diyor. Otur biraz diyor yani. Tamam. Sevgiler. Bak. Sadece aboneler yorum yapabiliyor ya. O yüzden biraz daha rahat. Hiçbir şey yaşamadık. Evet. Hiçbir şey. Biraz daha değil hiçbir şey yaşamadık. Yani bu arada da şunu görüyoruz. Benim abonelerimin ne kadar güzel gönüllü olduklarını. Ya hayatım kötü şey tabii ki yazılabilir. Tabii ki canım. Yani zaten eleştiri insanı geliştiren de bir şeydir. Yok öyle kötü değil. Hani, saçma sapan gelen. Evet, ben onlara ne diyorum? Emolar mı? Emolar işte. Memolar mı? Sema'nın el örgüleri tabii arada hasbihalleşelim demiş. Bak ne güzel bizim aynı dili konuştuğumuz hanımlar var. Sen anlamıyorsun Adnan. Şeyma Çakın sizin videolarınızı
videolarınızdan ilham alarak 4 tane hırka ördüm. Teşekkürler. Kim bilir ne güzel olmuştur. Ellerinize sağlık. Sevgili Lady gene yazmış. Damla en güzel ve en güneşli böylesine güzel hanımların olduğu için dünyaya teşekkür ederim. Ya ne güzel değil mi aşkım? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu arada Bak diğer hanımefendi de İsviçre'deymiş. ama bak nasıl anladım? Ya hırkayla balkonda oturuyorum dediği için. Şeyma Hanım ayrılıyormuş. İyi akşamlar diliyoruz. Ben sizi kocaman öpüyorum Şeyma Hanımcığım. Görüşmek üzere. Şimdi Sevda Bozkurt TDK'ya bakmış. Hasbihal kelimesi anlamamak, sohbet etmek, karşılık konuşmak ve söyleşme. Tamam ama TDK değil, hani etimolojik kökenine bakmak. Evet. Aha. Ama TDK'da da tam işte söyle. Aslında bu şu anda benim yaptığım bir hasbihal. Evet. Sadece hanımlar bana yani konuşmadan yazarak benimle hasbihal ediyorlar. Doğru mu? Evet. Saniye Hanım diyor ki sizi dinlemek, seyretmek o anlarda tüm sorunlardan uzaklaşmak demek. Ya çok teşekkür ediyorum. Yine çok güzel bir mesaj olmuş bence. Şimdi o zaman şöyle bahsetmek istiyorum. Aslında önce minik bir hayalimizden bahsetmek istiyorum. Hayalimizle birlikte tabii hayalimizi gerçekleştirmeden önce yapacağız bu kanalı. Ama bizim hepinizin olduğu gibi bizlerin de kendi içimizde bir takım hayalleri var. O da en çok istediğimiz şeylerden. Bak karşılıklı konuşmak, dertleşmek. Tam dediğim gibi. Güzin Hanım yazıyor. Güzin de benim rahmetli halamın ismi. Güzin isminin de ne kadar hoş bir fonetiği var değil mi? Böyle Güzin. Çok güzel. Evet, söyleşi aynen. Hasbihalde olurmuş yani. Eşim yaptırmadı, şikayet ediyorum. Daha eski bir kelime bulamadım mı dedi bana. Bulamadım dedim. Tamam yaparız bundan sonra. Hatta yeni kanalın adını hasbihal koyalım. Ay, o kadar da değil. O kadar da değil. Ayrılamıyorum diyor Şeyma Hanım. Şeyma Hanımcığım kayıt edeceğim. Siz buradan itibaren bakarsınız olmadığınız Şeyma Hanım yerlere. bayağı da görüşemedik. Kurabiyeleri özledim vallahi. Bak şimdi kadıncağıza. Kurabiye istiyorsun bildiğin. İstemiyorum. Hayır özledim diyorum. Özledim demek o anlama geliyor aslında biraz da. Yemiş kadar oldum de. Yemiş kadar oldum. Evet. Bir dahaki canlı yayında hasbihal yazarsanız barışırsınız. Tamam öyle yapacağız. Ben yapar gönderirim diyor Saniye Hanım. Saniye Hanım diyor ama Şeyma Hanım değil. Şimdi Şeyma Hanım'a da zorla kadına tövbe yani. Evet valla gelmiş almış kadar oldu. Hiç Evet. öyle zahmete girmesinler. Evet. Yemiş yani biz sonuçta burada sohbet ederken de aynı tadı alıyoruz efendim sizlerden. İma ediyor evet değil mi Sevda Hanım? Ben de gayet onun ima ettiğini dan diye söyledim. Biraz ayıp ettik. Yok etmedik çünkü Şeyma Hanım'ın nazımız geçen hanımefendilerden biri. Hani aranızdan bazılarınızla. Bu arada Şeyma Hanım'la eşimle tanıştı. Onu da söyleyeyim. Evet. Birçok kez. Evet yani öyle bir durum var. Birçok farklı şehirde. Evet. Birçok farklı sefer. Kesinlikle öyle bir durumumuz da oldu. Şöyle söyleyeyim. Şimdi yeni kanalımızda kuracağız ama tabii ki o bir örgü kanalı olmayacak. Şimdi Damla'nın olduğu yerde, Gorgeous'ın olduğu yerde elbette örgü olacak. Yani şimdi beni ve örgüyü ayrı düşünmeniz mümkün değil. Ben kendimi düşünemiyorum. Siz de bence düşünemezsiniz. Ama vlog mu diyelim? Yani Biraz daha şimdi şöyle söyleyeyim. Eşimle birlikte aslında o kanalda yani bizi birlikte göreceksiniz. Hani kendisi dış ses olarak kamera arkasında değil, benle beraber kamera önünde de olacak. Neler olacak orada mesela? Bizim günlük hayatımızda birlikte paylaşıp keyif aldığımız ve sizlerle paylaşabileceğimiz şeyleri paylaşmak istiyoruz. Ne gibi? Mutfakta başarılı bir şef diyebilirim kendisi için. Estağfurullah efendim. Diyebilirim. Denemeyi seviyor diyebilirim. Ama başarılı oldun yadsınamaz. Teşekkür ederim. Ya ben kendi adıma söyleyeyim. Mutfağı çok seviyor. Seviyorsun doğru mu? Evet. Hazırlamayı ve hazırladığı şeyin anneler vardır ya yaptıklarını yedirtmeyi sever. Eşimde bir de öyle de bir durum var. Yapıp
birisi onu yerken mutlu oluyor, seviyor. Hani sadece mangal yapan gruptaki erkeklerden değil ama mangalı da bu arada yani barbekü konusunda da çok başarılı. Herhalde en hızlı ateş yakanlardan biri olabilir misin aşkım? Çok evet. Bakalım kaçırmayalım. Bizden de isteseniz ne olur, canınız sağ olsun, eksik olmayın. İçmiş kadar olduk. Keyifli bir çiftsiniz bence. Çok da güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Taşralı bir bayanım. Öyle aman aman bir internet bilgim yok. Üstelik kanser hastasıyım. Dert anlatacak bir platform olmasını istiyorum. Nacizane. Dert anlatılacak. Derken? Ya evet, ben anladım sanırım. Öyle değil, daha eğlenceli yani. Kanalımız için Evet, mi? evet. Yok yani günlük hayatımızdan dediğim gibi ya birlikte yapmaktan keyif aldığımız ve sizlerle paylaşabileceğimiz alanları paylaşmak istiyoruz. Ne gibi derseniz şöyle, mutfakta yaptığımız bir yemeği yaparken o anları, benim eşim aynı zamanda bir müzisyen. Aranızda bilenler vardı. Biraz evvel Özlem Hanım bunu fark etmiş, biliyor. Ama şimdi müzik öğretmenleri varmış ya, ben nasıl gitar çalacağım? O bizi Öğretmenlerin ellerinden öpeyim, onlar çalsınlar, biz dinleyelim. o bizi gönül kulağınla dinler bence. Ve senin hatalarını kulak arkası edecektir diye düşünüyorum sevgili öğretmenim. Şimdi benim çok korkunç bir sesim var. Ya benim şarkı söylemem, nasıl anlatayım size? Yani adeta bir karga diyebilirim. Yani hiç abartmıyorum. Çok kötü. Eşimin herhalde benle ilgili en büyük hayal kırıklığı budur diye düşünüyorum. Ve inanın çok uğraştım ya. Olmuyor. Yani çok uğraştım, inanın çok uğraştım. Doğru seste kalalım. Bari hadi biraz olsun, biraz böyle bir... Yok arkadaş, asla yok yani. Evet. Maalesef. Ama bunu da böyle ulu orta bak herkesin içinde söylemek de Ama işte bu yavaş çok yavaş yakında söyle. meydana çıkacak ki o yüzden. söylemeyeceğim ki. Ama eşlik ediyorsun ya. Etmeyeceğim. Sen kendi kendine söyleyeceksin. Nadide Hanım der ki ve sizi tebrik ediyorum. Geleneksel el sanatlarını modern bir dokunuş yaptığınız için ben de size çok teşekkür ediyorum. Takdiriniz için. Çok güzel, başarı ve bol sayılı seyirciler diliyorum. Aslında orada da tabii yani böyle çok büyük, yani sonuçta biz ünlü kişiler değiliz, meşhur kişiler değiliz. Bizi kim ne kadar ne merak edip de seyredecek diye düşünebilirsiniz ama bu biraz da kendimize günce mi diyebilirim? Günlük gibi ya. Yani çok büyük öyle Günce. izlenme falan beklentisi de yok. Öyle yok. Kendimize belki hatıra. Evet. Anılarımızı biriktirirken, çünkü artık alıştık ya, hani nasıl olsa bu işi yapıyoruz. Bir de böyle bir şeyi neden yapmayalım dedik. İkinci kanalı da sürekli YouTube bize açmamız, benim de sinekler yedi bakın. Allah'ım, kendimi orada görünce uyuz oldum. Dedim, dedik neden böyle bir şey yapmayalım ki, kendimize bir anı oluşturalım, geride bırakalım. Sonuçta bir kızımız var, o izler bakar. Belki yarın öbür gün kızımızın çocukları olacak. Oradan bizi izlerler falan, değil mi? Çok güzel değil mi? Mesela biz istemez miydik öyle bir şey olsa? Keşke olsaydık büyüklerimizin. O vakit yoktu. Bizim bu vakit böyle bir imkanımız varken bakalım. Sevda Hanım diyor ki benim de sesim berbat. Biz de başka şeylerde yeteneğim. Ne olmuş yani? Aşk olsun. Aşk olsun. Bence de aşk olsun. Bu kadar ortada söylenmezdi bence. Eminim çok güzel olur. Sabırsızlıkla bekliyorum diyor sevgili Tamila Müzik. Adnan abi, Damla yarın senin Linkin Park şarkısı nabza uyandırırsa görürsün. Vay, beni nerelere götürdü ama çok eski güzel şarkıdır. Başak, bütün gece sabaha kadar çalışacağım. Onu çok fena utandıracağım. Hayatım hiç çalış yani, Linkin Park diyor, ne olur. Gideceğim. Hayatım, En iyi brutal hocalardan ders. Tamam hayır öyle değil. Seni bu söylediğin için utandırmak istiyorum. Tamam işte, ben de biraz seni gazlıyorum, hadi bir teşvik daha. Ama böyle ulu ortada söylenmezdi bence bu kadar. Doğru, kabalık ettim, özür diliyorum. Şimdi bunu kayıt edeceğiz. Kaç kişi izleyecek sen biliyor musun? Kabalık ettim. Tamam, ben gerçeğimi biliyorum. Ben zaten kendim söyledim. Sen usulen şöyle diyebilirdin. Yok hayatım, o kadar değil. Olur, düzelir. Kabalık ettim, haklısın, kabalık ettim. O da işte benim hayalim, ben çalarken istiyorum ki yanımda söylesen de. O da benim belki içimde kalmış bir şeydir yani. İyi de belki ben de yanında durarak başka farklı evet, ilham. tabii ki canım, tabii. Yani
Ruh halim kötüydü. Battaniyeyi nasıl ördüğünüzü gördüm ve aşağıda deniz var ve hemen kalbimdeki güneş parladı. Teşekkür ederiz. Şeyi muhtemelen gördü. Corner to corner şeyde örüyorum ya deniz kenarında. Evet. Battaniye deyince çünkü. Aile saadetini bozdu. Başakçığım biz bozulmayız kolay kolay deyip aşkım maşallah diyeyim mi? Bozulmayız biz kolay kolay da. Ses tonu Adnan abi Damla'nın ses tonu bile melodik yapma etme. Evet, konuşurken konuşman çok güzel. Doğru söylüyor. Şimdi mecburen ne desin ki? Başka bir şey diyemez ki dedi. Bir kere yıktı her şeyi. Her an karpuza kaçabilirim. Şimdi o kanaldan biraz daha bahsedelim bence. Evet. Ve o kanal için sence isim önerileri rica edelim mi? Tabii ki çok Çünkü güzel. Hatta bununla ilgili bir poll açalım. Yani bizi destekleyen insanların kendi fikirlerini yazabileceği, herhangi Tamam. bir şeye oy verecekleri değil de Tamam, fikir yazabilecekleri. Ama en azından oraya yazamayanlar bu videoyu izleyip buraya kadar görürlerse onlar da fikirlerini yazabilirler. İkinci kanalımıza isim arıyoruz. Ama ben diyorum ki... Zaten bu videoyu kaydettikten sonra buraya kadar izleyen herkes çok önemlidir yani. Çok değil mi? önemlidir. O yüzden o fikirler bizim için o zaman şöyle de yapalım mı? Buraya kadar izleyen belki aklına isim gelip öneri yapamaz. Yani çünkü herkesin her an aklına benim kanalıma isim benim aklıma gelmiyor. Yani belki kimisinin gelecek, kimisinin gelmeyecek. Diyorum ki yapsa. Buraya kadar geldi ve aklına isim gelmedi ama bu videonun altına kalp bıraksa. Ama beğeni olarak değil. Yorum olarak kalp. Ben de buraya kadar kaç kişinin izlediğini böylelikle anlarım. Olmaz mı? Gayet güzel olur. Sizi örgüde çok yeteneklisiniz. Evet, ben de örgüde çok yetenekliymişim. Ay teşekkür ederim. Şimdi yalnız ben böyle şeyler teşekkür ederim diyorum. Şimdi gaza geldim ya, Adnan'a dönüyorum ya, ben de yetenekliymişim. Yani. Şarkı söylemiyor olabilir ama masal sesiyle huzur veriyor video. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Adnan abinin sesi güzel, dinledim. Instagram'da bir hikayede Damla Hanımcığım. Bence kendine haksızlık etmesin. Adnan abi sesi güzel. Bizde o da yok. Bizde yok. Şimdi benim eşim tamam. O söylüyor da çalıyor da tamam ama bende yok. Ne yapayım? Yok. Herkeste de olmuyor işte. Damla çok Hanım zaten. Çok teşekkür bu arada örgüsü için. Evet, teşekkür ederiz Özlem Hanımcığım. Damla Hanım zaten örgüleriyle müzik yapıyor. Daha ne olsun. Evet, benimki de birazcık iplerle melodi mi? Ya, benzetmem de güzel bence. Renklerle dans. Dans için ne gerekli? Dans için de gerekli, müzik gerekli. Ben örerim, sen çalarsın. Tamam. Benim de ipliğim senin müziğinle dans eder. Her zaman olduğu gibi. Hep öyle olmuyor mu zaten? Değil mi? Kanalın ipimle İplerle dans. Yok. Şimdi şöyle bir şey. Mesela bu güzel bir öneri. İplerle dans. Ama de olmalı diyorum. Yani haksız mıyım bilmiyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Şimdi benim bu örgü kanalımın buranın adı Gorgias. Bu arada Gorgias belki merak edeniniz olacaktır. Gorgia damla demek. Yani Gorgias da damlanın anlamına geliyor aslında. Şimdi diyorum ki şimdi ikinci kanalı kurduğumuzda o isimlerin içinde bir Gorgias kelimesi geçmeli mi? Mesela atıyorum tamamen. Belki şimdi bu biraz böyle hani de kötü mü oluyor ya bilmiyorum ki hani. Şimdi diyecekler ki neden Damla değil de Gorgias niye İtalyanca? Şöyle söyleyeyim, Instagram'da Damla ile ilgili sadece Damla kullanarak bir isim alamadım. Çünkü isim alınmıştı. Onun için bir de marka değil mi? Güzel bir yani. Ya hikayenin bak bunlar tasarlanmamıştı yani. Evet aslında ben bunun güzel tarafı bu zaten. Bunu bizi içinde tutan tarafı bu. Evet ya. Bunların hiçbir planlı değildi. Hiç böyle yani yola çıkarken. Zaten benim Instagram sayfam örgü sayfası değildi ki. Evet. Mandalaydı. Evet. Ben mandala çizip boyuyordum. Evet. Ve ben hiçbir zaman bir sipariş vereceğimi falan düşünüyor muydum? Evet. Ya YouTube'da öyle değildi. Evet, YouTube'a sadece biz eşe dosta video atabilmek için yüklüyorduk. Evet ya. Nereden, her şey nereye, evet ya. Hayat başka türlü eviriyor, çeviriyor.
Keyfi Hasbihal mesela kanal adı. Aa, çok güzelmiş. Keyfi hasbihal Nadide Hanım demiş. Osmanlı fermanı gibi. İşte ben dedim ya, bak daha eskisini bulamadım mı dedin. Nadide Hanımcığım sağ olsun sana daha eskisini de buldu. Hani ben hasbihal dediğimde daha eskisini bulamadım mı demiştin ya bana. Evet, çok güzel oldu. Yani çok güzel olur bence. Neden olmasın? Bunları bir ortaya böyle koyalım. Neler geliyor aklımıza. Geçmese de olur aslında. Bence siz şahane bir isim bulursunuz. Gorgeous mı geçmesi olur diyor içinde. Evet, onu sordun ya, Gorgeous geçmeli mi isimde? Gorgeous'la Gorgeous'ı. Ya şöyle diye, Gorgeous lifestyle falan, ama bu sefer de böyle ne ya, ne yani, ne çok havalı, yok gereksiz yani, anladın mı? O ben değilim ki yani, ne olsun, düşüneceğiz, biraz daha düşüneceğiz. Evet. Siz de fikir vereceksiniz ama. Ay bu arada inanmıyorum, 1,5 saat olmuş. 1 saat 14 dakika 38-39. Oha, nasıl başardım ben bu kadar konuşmayı arka arkaya? Peki senin benim kaçırdığım bir şey var mı? Dertleşme kısmın bitti mi? Söyledim. Ya en çok beni kıran şeyleri söyledim. Evet. Unuttuklarım da varsa, yani bir de şeyi de soralım. Yani bu canlı yayınları mesela şimdi belki yaz ya, bu kadar sık ve düzenli bir şekilde izleyici de olmaz. Ben de burada olmayabilirim. Devamı gibi olmayacak bence, olmaması. Orada süreç farklı ilerleyecek. Evet. Ya bu kanalın devamı olmayacak. Doğru. Ama referansı olacak bu kanal onun. Evet. Yani şöyle bir şey. Belki beni buradan hani kendine hani böyle bacı bilen, kardeş bilen, kız bilen, abla bilen, teyze bilen, anne bilen, böyle o kadar çok kişi var ki bir damla şarkı. Güzelmiş. Çok demek ki bize öneriler geleceğe benziyor. Canlı yayında gelen öneriler bunun biraz şey oldu. Ben heyecanla bekliyor olacağım. Sizden rica etsem bu canlı yayını ben kapatıp kaydettikten sonra nota bahçesi. Yok canım, çok Nota. iddialı nota bahçesi ama. O şey değil ya. O kadar ben amatörüm diyor o da, tabii kendince haklı. Referans olarak farklı kanal ismi kaydedilmiyor mu? Bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Genele. Lady örgü. Ama Nazan Hanımcığım, o birazcık daha böyle örgüden bir tık daha uzak olacak. Ya orada işte eşimin belki bir gece size şöyle canlıda işte birlikte çalıp söyleyebiliriz. İstek parça kabul ederiz tabii ki. Bunu yapmıştık, hatırlıyor musun Instagram'da? İzmit'teki evde. Hatırlıyorum galiba. İzmit'teki evde. Herkese ChatGPT'ye sormuyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Ya bak şimdi uzun süredir gene hiç video beğenisi olmadı. 42'de kaldım. Konya'da kaldım. Ve şu an görüntülenme sayımız 1241. Ya sen oradan görüyorsun demek. Ben burada görmüyorum. 1241 kişi girip izlemiş. Ay ne güzel. 1241 farklı. Hatta kaçı telefon, kaçı bilgisayar? Onu da mı gösteriyor? Bilgisayar azdır. Çoğunluğu telefon. Bilgisayar azdır. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şu bir saatte 1200 hanımefendiyle bir şekilde irtibatta. Ben de şaşırıyorum. Değil mi? Ben de çok şaşırıyorum. Çok kıymetli bir şey işte. Sen bilmiyorum hissettiklerimi hissedebiliyor musun ama isimde evet öyle olsa yine referans olarak kullanırsınız ama isimde geçmesin. Evet, Gorgeous istenmiyor kanalın isminin içinde genelde demek ki. Referansı kullanabiliyoruz tabii ki. O yani kardeş kanal yapacağız hepsini zaten. Bunu bize YouTube öneriyor ayrıca. Yani neden böyle bir şey istediklerini de tam bilemiyorum. Allah Allah. Herhalde diyor ki yani biraz bir şeyler daha yapın da biraz para kazanın diyor herhalde yani. Acıyorum size. Bize üzülüyor mu, ne yapıyor bilemiyorum. Evet, öyle olursa yine referans olarak kullanırsınız ama isimde geçme, bizim için değerli olanlar için zaman veririz. Teşekkür ederim. Sizden ricam şöyle bir şey olacak. Eğer mümkünse biz bunu kapatıp kaydedip, bu nasıl hemen yayınlanıyor mu? Tabii. Onun altına bana önermiş olduğunuz isimleri yazar mısınız? Eğer yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ben sizin önerilerinizi unutacağım. Şu anda zaten sizle konuştuğum için heyecanlıyım. Aklımda kalmayabilir.
kendi daha çoğunu kazanıyor diyor sevgili. Öyle. Her zaman patronlar kazanır. Haksız mıyım? Tabii canım, onun dükkanı. Biz de dükkanında çalışıyoruz ama olsun, ben seviyorum ya. Ben burada hiç kazanmasam da dururum Adnan. Yani bu kazanmakla da ilgili değil. Yani buradaki linke tıklayarak kanala ücretsiz abone olup tüm içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Başak linki de attı hayatım. Sen orada öyle izliyorsun ha. Azıcık sen de bir çaba göster. Anlat. Yeni kanalımızla ilgili sen de fikirlerini söyle. Bence güzel olacak. Bu arada hayalimizi bahsetmedik. Hayalimiz yeni kanal kurmak değil tabii ki. Evet. İşte dallanıyor, budaklanıyor oradan oraya, oradan oraya, Evet. oraya. Ay estağfurullah Sevda Hanımcığım, fikriniz benim için çok kıymetli. Verirseniz çok mutlu olurum. Ne demek? Beni mutlu edersiniz. Söyle, sen söyle hayalimizi. Sen söyle. Ama senin bir şeyini bekliyoruz. Neyini bekliyoruz hayatım? Emekliliğimi. Ay bak, senin kelimeni kullanmış Başak. Miço. Sen Göksel'ine dersin ya hep. Evet. Artık bir miçon daha var. Estağfurullah. Ya Başak'ı görsen var ya, böyle Göksel'in gibi ya. Öyle çok seversin ki, çok tatlı. Yani şimdi mesela hani nasıl anlatayım, ona bir şey söylerken yani böyle samimiyetinden ötürü çok rahat konuşabilirsin, öyle söyleyeyim. Hani yakın arkadaşlarımızda nasılız? Çok samimi. Evet, dinliyoruz diyor. Evet, eşimin emekliliğini bekliyoruz. İyi akşamlar Peri kızı, hoş geldiniz. Eşim emekli olunca biz gidiyoruz. Ciao deyip Gitmek istiyoruz diyelim. ama şimdi Bununla ilgili planlar, projeler üretiyoruz. sen tabii yeni şeyi bilmiyorsun. Oldu, varsay, aldım, kabul ettim, gittik. Böyle diyeceksin olması için. Sen hiç bunları tabii okuyup dinlemediğin için haberin yok. Takip etmiyorum, doğru. Hanım demezse sevinirim diyor. Başak de Adnan abi diyor. Peki eğer ağzıma alışırsa kolay söylerim. Gidiyorum da sizi de götürüyorum. Nereye gitmeyin demiş Serkan Hanım. Yeni bir şehre. Yeni bir hayata. Çok arzu ediyoruz. Evet. Hayallerimiz çok nasıl anlatayım? Çok sade. Sadeleşerek gitmek. Sadeleşerek gitmek derken tabii gözümü kapattığımda gözümün önüne gelen bir ev var. Bu ev o kadar sade ki sadece tek katlı olmasını istiyorum. Bir bahçe içinde olmasını istiyorum. Müstakil, bahçe içinde, ama asla dubleks bir ev hayalim yok, istemiyorum dubleks, düz istiyorum. Ve bahçesi olsun istiyorum. Ve denize çok yakın olsun istiyorum. Eşimin emekli olmasını bekliyoruz. Bir 2 yılımız mı var aşağı yukarı? Bir o kadar vaktim. İşte o kadar aşağı yukarı. Ama bunun öncesinde de tabii biz büyük şehirde doğmuş, büyümüş, yıllarını büyük şehirde geçirmiş insanlarız. İplerin damlayla dansı. Çok güzelmiş. Ya lütfen bunları yazmayı unutmayın, olur mu? Ben unuturum diye çünkü şey yapıyorum, çekiniyorum. Güzelmiş. Ve bu yeni hayatımızda da bu yeni açtığımız kanalımız da çok güzel örtüşecektir diye düşünüyorum. Ama tabii o yeni kanalı açmak için de yeni hayatımıza geçişi beklemeyeceğim. Beklemeyeceğiz daha doğrusu. Biz o kanalı bir an evvel oluşturup ufak ufak sizlerle videolarımızı paylaşmaya başlayacağız. Bunun için de benim hayalim de o İstanbul dışında, yani valla aynı hayalimiz, ama benim emekli olacak bir eşim yok ki o uymuyor. Şimdi ben tabii tam olarak sonucu bilmiyorum. Eşiniz mi yok? Emekli olacak eşiniz mi yok? Bilmiyorum. Allah gönlünüzdekini nasip etsin diyebilirim ancak. Tam olarak bilmediğim için. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Tabii ki ben çok teşekkür ediyorum Sema'cığım. Benle beraber her birinizin gönlünden gelen, geçen hemen sizi bulsun. Bizim böyle bir niyetimiz var. Ona doğru da hazırlıklarımızı yapacağız tabii ki. Ama dediğim gibi oraya gitmeyi eşiniz yok. Sevda Hanımcığım, eğer
arzu ediyorsanız gönül eşinizi, ruh eşinizi tez vakitte bulmanızı niyaz ederim mi denir? Ancak ya yurt dışı yok. Ya tabii kızım yurt dışında diye belki düşünüyorsunuz ama yok. Yani bekarım, bir kızım var, bir de patili kızım. Bizim de patililerimiz var. Bizim de patililerimiz var. İki tane. Evet, şimdi 2 oldular hem de. Bir 2 oldular. İkincisini de bulduk sağ olsun sevgili eşim. Yakında ne olacağız hiçbir fikrim yok. Evet. Sevda Hanım diyor ki yani bekar. Şimdi eğer öyle yaşamayı, yani bekarım demişsiniz, öyle yaşamak niyetindeyseniz öyle yaşayıp gidin. Yani sonuçta herkes de çift olmak zorunda değil. Ama gönlünüzden geçen, benim de öyle bir hani yanımda bir ruh eşim olsun diyorsanız da tez vakitte gelsin, sizi bulsun. Hayırlısı neyse o olsun aslında. Ay yerim onları demiş Sevda Hanım. Yalnız bir şey fark ettim. Herkesin kedisi var. Evet. Çünkü örgü örmeyi seven kadınlar genelde kedili kadınlar. Onu da söyleyeyim. Bizim de 2 tane var. İkincisinin de ismini var ya. Allah'ım ya Rabbim. Ya bizi bilen zaten ilk Yağmur'u nasıl bulduğumuzu biliyor. Yağmur yani Yağmur'umuz bizim. Bundan 2 yıl önce Ekim ayında, tam da benim doğum günümde 2 Ekim'de eşim suyun içinde buldu onu. Damlam, yayın sonu WhatsApp'a mutlaka bakmanı isterim. Haftaya evde olamayacağım. 1,5 aylık bir hastane süreci. Allah, Başak da. Bakacağım Başak, tamam. Hemen bakacağım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ayırdığınız vakit için çok teşekkür ederim sevgili Tamilla Müzik. Benim köpeğim var diyor Peri kızım. Tamam, o da çok güzel. Kızımın da köpeği var. Kızımın Susam'ı var, köpeği. Bizim de Yağmur'umuz var. Yağmur'umuz. Onu yağmurda bulduk çünkü çok kötü bir havada. Kedilerin enerjisi çok güzel çünkü. Evet, kesinlikle. Ne mutlu bana. Benim kızımın adı Mia. Bizim oğluşumuz vardı bir tane. Onun adı Yağmur. Ama biz onun adını Yağmur koyarken daha oğlan olduğunu bilmiyorduk. Çünkü ama daha enikti ve suyun içinde annesinden ayrı düşmüş. Ama gene Yağmur koyardık. Niye ki? Tabii, evet. Yağmur cinsiyetsiz bir isim. Onun adını meteoroloji koydu yani. Evet. Yağmurun içinde sırılsıklamdı. Evet. Sen onu nasıl kuruttun, nasıl ısıttın? Allah'ım. Evet. Ben hiç yaşayacağını beklemiyordum ama yaşadı. Oh, 4 muhabbet kuşum ve bahçede baktığımız kedilerimiz var diyor Özlem Hanım. Ne güzel. Evinizin ve ailenizin huzur ve iyilik, sıcaklık, sen aydınlık ve iyi güneşli bir kalplisin. Harika örgü işleri. Bu işlerde ellerin gerçek güzel. Teşekkür ederiz. Sevgili Lady de yazıyor. Eksik olmasın. Adda koy. Adda. 90'ların pop şeyi. Hayır, Adda'yı biz kullandık. Nerede kullandıktı? Nerede? Bir yerde o Twitter mi vardı? Adda'yı biz kullandık. Kullandık bir yerde. Adda olabilir ama biliyor musun Adnan? Biraz onu geliştirebiliriz yani. Köpeğimin adı Cherry demiş. Ay yerim. Çok çok teşekkürler. Yeni kanalda başarılar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz sevgili Tamilla Müzik. Aynı şeyleri hayal ediyorum diyor Güzin Hanım. Tüm hayallerinizin kolaylıkla gerçekleşmesini dilerim. Hepimizin inşallah. İşte Yağmur'umuzun yanına bir de şöyle minnoş gene. Ne kadar oldu sen onu bulalı? İşte geçen hafta daha çok küçüklü yaşlarını yapmadılar, öyle düşünün yani. Ya 1 ay oldu, Aha, olmadı. Evet. İkincimizi de sevgili eşim yine Yağmur'u bulduğu yerde. Bu arada Yağmuş ve Mamuş diyoruz abartaraktan. Mamuş Severken her türlü mübahtır diyerek çocuğumuza. Hatta Yağmur deyince bakmıyor, Mamuş deyince bakıyor. Evet, çünkü o sevgi doluyken Mamuş ya. Olsun, Yağmur Atacan da var erkek. Evet. Yağmur ben cinsiyetsiz bir isim bence. Bir de oğluşumuz ya, çok güzel değil mi Adnan? Evet. Çok güzel bir tekir. Şimdi kızımız var. O da Russian Blue. Russian Blue, yani meğerse cins bir kediymiş ama derken kırma. Öyle büyük bir cins yok değil. kırma. Sokakta bulunabilecek bir cins. Cins. Evet. Ama onun da bir adı var sonuçta. adı var. Tekirlerin de bir adı var ama bilmiyorum, onun da bir adı var aslında. Yani tekirlerin de havalı bir adı var aslında cins Köpeğimin olarak. Örgü yastığı bile var diyor Nazan Hanım. Bizimkinin de örgü sepeti vardı. Sepetini 2 yıldır yani onu anlatsam inanmazsınız. İnatla o örgü sepeti var. Yağmuş nereye?
Ya Sepet oraya. Babası alıyor götürüyor sepeti, hop atıyor. Atıyor derken onunla inatlaşıyor. Hoşuna gidiyor Ben şimdi onun Adnan'ın da. yatmasını istediğim yere koyuyorum yatak sepetini. Yok, o onu alıyor, illa geliyor yanıma. Ama Evet. her gün yani, her gün. Her gün. Her gün o bir mücadeleleri var o sepetle. Ben eskiden asla kedilere dokunamazdım. Bir anda sokak kedisinin biriyle başladı serüvenim ve sonra hoş geldin Mia hayatımıza. Hayatım tanıdık geliyor mu hikaye? Evet. Ben de öyleydim de. Ya da dada koyun. Egeliler çocuğa dada diyorlar. Eşim Edremitli, oradan biliyorum dada. Dada da Okan'ın programı vardı dada. Ay onu ben de yapıyorum. Bir sürü isim takıyorum kızıma. Şimdi Yağmuş'un bir sürü ismi var. Mamuş, Yağmuş, Mamuş, Yağmur ama bizim yeni gelen kıza bir türlü isim bulamadık. Rengi gri. Zaten Russian Blue diye bakarsanız aratırsanız Google'da. Kocaman kulakları var. Kulakları büyük, yemyeşil gözleri var ama her yeri gri. Yani gri değil mi? Antresit. Gri, kül, antresit. Şimdi onun için onu da böyle rengi böyle gri kapalı bir havada buldu. Dedim ilk önce bulut olsun. Ama işte buluttan da caydık çünkü eşimin çok yakın arkadaşı, çocukluk arkadaşının adı Bulut. Şimdi hem ona Bulut deyip hem kediye Bulut demek de biraz zorlandık yani, olmadı. Bu sefer Kül de çok, kül, ben tek heceli isimleri sevmiyorum Adnan. Ya kül koyacağım da işte o Cem Adrian'ın şarkısı aklıma geliyor. Bu sefer üzülürüz yani. Bir de ona da isim bulamadık. Allah'ım yarabbim. Şimdi Kızışko deyip duruyorum. Gerçekten hala ismi yok ya. Kızçe, Kızışko. Dedim en sonunda Kızçe mi desek buna? Bir ara cadı dedim çünkü nasıl Adnan? Yani? Çünkü cadı biraz. Cadı. Bizim oğlan o kadar uslu ki. Yani tekir olmasına rağmen. Yok Yağmur kedi huyu değil çok ya. güzel. Yağmur kedi değil yani. Onun huyu çok güzel ama kız çok fena çıktı. Ne denir? Ateş parçası valla. Benim arkadaşım kedisine jigolet koydu. Jigolet. Allah Allah. Jigolet ilk defa duydum. Mia Kano diyorum. Hani Mia'yı kısaltıyorsun ya. Ben sana diyordum ya, sen isim mi kısaltıyorsun demiştin ya bana. İşte ben de böyle değişik bir şeyler söylemek istiyorum. Ne koysak bilemedim ya. Külişko mu diyelim? Ne diyelim? Külişko ne ya? Böyle diye var ya. Bulamayacağız en sonunda. En sonunda da zilli olacak diye çok korkuyorum. Zilli mi? Zilli mi koyalım? Taşmasında da zil var ya. Aa. Ama yani Bak, değerini unutmayalım. Çatıdan bakıp gitmeyin. Bakem. Bir like basın, öyle gidin. Çatı yükseliyor. Beğeni aynı çatıya. Çay servisim yok. Ya. Evet, beğeni 42'de Kaldı. 1380 görüntülenme. Evet. Beni bu kadar seviyorlar. Bu kadar. Neyse, Olsun, birazdan kapatırız. ederiz. Gene çok teşekkür ederiz. Aynen öyle. Ya Sevda Hanım da gülüyor. Başa gülüyor muhtemelen. Ledi bizi anlıyor. Evet, nasıl oluyor? Herhalde online bir simültan kullanıyor. Kediyi görünce anladım. Hepinizi biliyorum. Belki öyle bir translate chat'i var. Miyakano koy diyor. Ay onu söyleyemeyiz ya. Söyleyebilir misin Miyakano? Ay bak ben diyemiyorum ha. Miyakano. Miyakano. Miyako. Miyoki. Bobby nasıl isim? Ama Bobby biraz sanki köpüş ismi gibi. Değil mi? ChatGPT'ye soruyor. Ya da simultane dil seçeneğinden mi dinliyor? Simultane dil translate var galiba, öyle bir şey. Yavrum aynı anda nasıl ChatGPT'ye sorsun bize? Sorabilir mi ki? Aynı anda canlı yayın. Şeyma Hanım geri geldi. İsmi Şeyma Hanım'a da bir soralım ya. Evet, asıl o kedi annesi. Evet. Ya Şeyma Hanım, biz Mamuş'tan sonra bir tane daha bulduk. Siz duymadınız orayı. Bir tane de Russian Blue buldu Adnan. Yalnız bakar mısın? Adnan buldu. Adnan da sayı çok aranacak bir şey değil yani. Ay siz bir de bizim sokaktakileri bilseniz ya Rabbim. Her yerde de bizi mi bulur arkadaş ya. Evet Şeyma Hanım, Russian Blue bulduk.
Ondan sonra kızmış o da, daha geçen hafta Adnan aşıya götürdü. Daha kilosu gelmediği için yapmadılar. Yok. Bu hafta yine gidecek. Bakalım. Çünkü diyor ki toparladı biraz. Bu oldu artık, olur aşı dedi. Onun ismini bulamadık. Yağmış var ama kızın ismi yok da şu anda Adnan Zilli dedi. Aman Allah'ım, bir zilli ki. Bir ekrana çıkmaz mı kendisi? Ama şu anda çıkamaz. Şu anda çıkamaz. Ama biz size gönderelim videolarını Şeyma Hanım. Tamam. Sende var değil mi şimdi? Var Yani göndeririz Şeyma Hanım. videosunu çekmedim. Benim o salaklığım var işte. Hiçbir şeyin Şeyma Hanım, videosunu ben olayı çekmedim. şöyle anlatayım hızlıca size. Daha doğrusu Şeyma Hanım'la birlikte şu anda izleyen bütün hanımefendileri. Bizim patililerimiz nerede? İzmit'teki evimizde. Burada değil. Fatma Radar selam demiş. Başak kime dedi ki? Birini tanıyor herhalde. Ama ben size bendekini gönderirim. Bendeki fotoğrafı var ya. Zilli'nin. Ay biz ona Zilli diyelim ya. Bak zilli oturdu senin ağzına da. Sanki biraz böyle... Şimşek. Ama Şimşek de Yağmurumuz Şimşek var, McQueen. Şimşek. İşte yağmurumuz var, ona uygun Bulut olsun dedik ama Bulut da arkadaşımız olduğu için arkadaşı gelmiş buraya Başak'ın. Bak Fatma Hanım Başak'a selam veriyor. Selam canım diye. Fatma Hanım'ı tanıyorum. Evet. Benim eski sitede baktığım bir kedim vardı. Ben ona Zilloş adını vermiştim. Zilloş. Zaten bizde öyle bir zilli olursa Zillişko, Zillo öyle bir şey diyeceğiz yani. Zilli mi diyelim ya? Zilli. Ya bir de ben şimdi bunu veterinere gidip bir kaydedeceğim. Orada zilli mi diyeyim yani? De ne var? Sanki tanımadığım veteriner. Bizim sitede özellikle kediye Bobby ismini koydu. Hepimiz Bobby diye seviyoruz. Kedi ismi olarak çok alıştık. Şimdi Bobby ama bir de erkek de çağır. Ya Bobby biraz böyle erkek çağırmıyor mu sana? Şeyden dolayı Kara Şimşek'teki Bobby değil miydi? Yok. Ne Dallas'taki Bobby'ydi. Gözümün önüne o geldi. Evet, Sevda Hanım demiş ki çift ve kuduz aşısı için Tarım Orman Bakanlığı şubelerinde çok uyguna yaptırılabiliyor. Evet, biliyorum. Biliyorum hepsini. Çok teşekkürler. Bizim bir bilseniz Sevda Hanım, bizim olayımız nasıl anlatayım ki yani günümüzün yarısı bizim patililerle, öyle söyleyeyim. Eşim şimdi bir yere gidiyor, bekliyorum gelmiyor, bekliyorum gelmiyor. Yemin ediyorum bakın, diyorum ki kesin gene bir tane daha benimki buldu. Peki bugün sen şahit oldun. Nasıl beni buluyor bu? Evet ya, tedavili artık öğrendi de, yani öğrendin. Evet. Çantamda ilaçlarla geziyorum. Her yerimiz ilaçlar, mamalar, efendime söyleyeyim. Dama. Şey mi? Dama herhalde kanal ismi mi, şey mi? Bizim Zilliye mi? O Zilli kaldı bile. Sen onun adını koydun hayatım. şu Ya anda. Başak beni öldürecek ya, yemin ediyorum. Ay Başak, yine hiç güleceğim yoktu. Ay onu okuyamıyorum bile yani, o kadar. O patili canlar kendilerini seven, değer veren güzel insanları bulmakta çok teşekkür ederiz. Bugün gene bulduk bir tane. Yani inanın neydi? Hamelin miydi? Hamelin. Hamelin. Pire ilaçlarına efendim, göz damlalarına. Göz damlası ne? Togresol. Kedilerin gözü kapalı olan kedilerin gözünü açarız. Evet. İtinayla. Diyorum artık adımız çıktı sokaklarda falan bizim. O patili can, evet, ne güzel yapıyoruz. Çok teşekkür Vallahi o kadar ederiz. mutlu oluyorum ki onlara bir faydam Aa bak, oldu. Fatma Hanım'ın kedisinin adı neymiş? Güzelmiş ama ha. Hayko. Acaba bir gözü şey mi? Olabilir, şöyle bir şey olabilir. Ama Hayko güzel isim. Evet. Ama erkek ismi. Bizimkisi muhtemelen Zilli olacak. Ben öyle hissediyorum. Senin ağzına çok oturdu. Evet. O zaman biz ufak ufak müsaade isteyelim mi artık? Zaten 1 saat 40 dakika Evet. oldu ve 1452 kişi izledi. Çıtır da güzelmiş Adnan. Çıtır. Çıtır. Tam da çıtır yani. Mamuş çıtır. Mamuş çıtır. Ben ona kesin, Mamuş'a bir fonetik arıyorum. ben ona çıtırışko derim.
Mamuş Çıtırışko. Mamuşko, Çıtırışko. Böyle Bulgar göçmeni gibi Çıtırışko. Evet. Kızdıra, Bende de Allah biliyorsun Çıtırışko. var göçmenlik yani. Göçmenizdir yani. 20 dakika sonra 2 saat olacak. Evet. Vallahi izleyen herkese bu yaz günü, yaz sıcağında girip çıkan 1400 kişiye 1400 olduk mu? 1454. Oo, ne diyorsun? Yaz 1454 kişi gelip sadece 45 kişi beğenmiş. Çok üzgünüm şu anda. İşte Nova. Nova da güzel. Nova. Nova. Seversin sen böyle romantik isimleri de. Nova. Ama Nova'nın bir anlamı vardır bence, biliyor musun? Nova kesin bir anlamı vardır. Bir bakalım. İyi geceler Nazan Hanımcığım. Patilimize demiş. Bak Nazan Hanım da kanala değil, damayı. Ama işte şey değil, hani böyle desenli olsa Hiç deseni yok. üstünde leke yok. Yani nasıl anlatayım Sütte size? leke var, bunda leke yok. Evet, evet. Yani gıp gri. Onun için Bir de eğer almak isteyen olursa sahiplendiririm ha. Ben başka bir tane bulurum hemen. ya öyle Sokaklar dolu. sen bir kere müdavimsin. Sen öyle hemen vazgeçemezsin. Emeğe saygı lütfen. Pamuk eller beğeni. Ay Fatma Hanım. Ya Fatma Hanım'ın Başak'ın arkadaşı olduğu Başka çok bir net aldı belli. ve çıta yükseldi. Başak'ın arkadaşı olduğu çok belli. Çok teşekkür ediyorum. Kişi eksi 45 geri kalanı tam örgü örerken sıra geldiğinde ipleri bitsin. Ya. Evet, 2 tane olması hemen isterdim Adnan Bey, bizde de öyle. Yani ama şimdi siz öyle dediğine bakmayın, o da vazgeçemez, bırakamaz. Ay diyor ki alıştık diyor, çok fena. Şimdi diyor eve geldi, şimdi diyecek ki herkese birazcık bahsedelim mi ondan da? Yani bizim 2 ayrı. Evet. Şöyle anlatalım. Bizim hayatımızı şu an devam ettirdiğimiz süreçte 2 evimiz var. Yani bu 2 evimiz var derken bizim 2 evimiz var değil, maalesef 2 evimiz var. Tadında söyleyebilirim. Evet, çünkü eşimin iş hayatı İzmit'te devam ediyor. Beni çok eskiden beri takip eden dostlar bilir. Ben haftanın 4 günü İzmit'te ya da 4 gün İstanbul'da, 3 günü, yani yarı yarıya, bir haftanın yarısı İstanbul, yarısı İzmit'teydim. 2 yıl öncesine kadar değil mi? Yo, yine devam ediyorsun gidip gelmeye. Ya ediyorum da ama artık tam çoğunluğum zamanlı. İstanbul'da. Evet. Çünkü neden? Çünkü neden? Eskiden ben mesela 4 gün İzmit, 3 gün İstanbul'dum. Şimdi tam tersi. Şimdi Üç tam gün tersi. İstanbul, 3 gün İzmit, 4 gün İstanbul. Evet, çünkü anneciğimden ötürü, annemin işte artan rahatsızlıkları, ilerleyen yaşı ve bize tam bağımlı olmasıyla ilgili, yanlış bir şey söylemiyorum değil mi? Tam yani tam anlamıyla biz birbirimize şu anda bağımlıyız diyeyim. Yani birbirimiz olmadan olamıyoruz. Eşim de son derece anlayışlı davranarak bu süreci bu şekilde devam ettiriyor. Onun zaten desteği çok büyük bana bu konuda. Bizim de haliyle İzmit'te de bir evimiz var şu anda. İstanbul'da da bir evimiz var. Ama tarçın olabilir ama Özlem Hanımcığım, tarçın da hani biraz daha o rengi çağırıyor ya. Bizimkisi gri. Şimdi çocukluğu Yarımca'da geçmiş. Ya Adnan, sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de çok aslında tiyatro camiasının içindesin ha. Eşi oyuncu Başak'ın. Yani muhakkak. Başak dil tarihten. Muhakkak bir şey olmuştur. Tiyatrodan Başak'tan. Tabii. Sen illaki Bir konuşmamız lazım. bir Ankara konuşmanız- Yeni Meydan sahnesini, Ankara Sanat Tiyatrosu'nu Ankara'da ya da İzmit, Kocaeli şehir tiyatrolarını. çok isim Özellikle vardır Nejat ortak. Birecik öncesi zamanı. Işıl Kasapoğlu genel yayın yönetmeniyken Kocaeli Şehir Tiyatrosu'yla çok içli dışlıydım yani. Evet. Muhakkak bir Kirli gümüş. şey Gümüş. gümüş. Mamuş olabilir. gümüş. Gümüş mamuş. Çok iyi. Gümüş. Gümüş mamuş. Gümüş bizim hiç aklımıza gelmedi. Mamuş Gümüş. Gümüş. Teşekkürler Özlem Hanım. Evet ya, gümüş çok olabilir ya. Gümüş. Kömür değil, gümüş. Tamam gümüş. Kedi adı Sirius. Kanal adı Sirius. Katrei Damla. Wow. Sirius bizim kanalımızda da Sirius. olabilir.
Uzaylılar bizi istila Ya biz edecek bunları diye. unutacağız. Bak Gümüş'ü unutmayız. Tamam onu karar verdik ama biz bu isim önerileri unutacağız ya. Nacizane iyi geceler. Çok teşekkür ederim Nadide Hanım. Ne olursunuz rica ediyorum. Kayıt ettikten sonra yorumlara yazar mısınız? Sirus'u ve Katre'yi Damla. Ama Katre de Damla demek. Katre. Ben çünkü Göksel'in ismini bir ara Katre koysam mı diye düşünmüştüm. Ama Göksel'ine de hiç Katre yakışmazmış değil mi Adnan? Evet. Katre daha böyle farklı. Bizim kız biraz daha çılgın ya. Ama bana olurmuş değil mi Katre? Başak Hanım Işıl Kasapoğlu'yla çalışmış. Ben çalıştım eşim Ama değil. Semaver'de mi acaba yoksa Kocaeli'nde mi? Eşim 9 Eylül'den Adnan abi ama eşim şu an 57 yaşında. Ya yaşı ne olacak? Yani yaşla ilgisi yok ki. Sen çok büyükleri tanıyorsun. Evet. Şey de büyük. Engin Benli. Engin Benli 57 değildir de mesela Işıl Kasapoğlu. Bence Engin Benli 55 falan vardır. Vardır. Dur Başak'a sordum. Şeyle Işıl Kasapoğlu'yla çalıştım diyor. Acaba Semaver kumpanyada mı yoksa daha öncesinde mi? Yıldız farkı Engin var. Benli eşinde mi arkadaşımı? Barış Balay, Serhat Tutumler, 3 kuruşluk opera, Nasıl gülüyor? Aydın Sigalı. Sen Olam neydi eşinin adı? Başak Olam, eşinin adı da İbrahim Olam. Yaz bak göreceksin zaten. Ya. Ya yılla ilgisi bak Engin Benli eşinin arkadaşıysa Evet, onu aynı gördüm, dönem. onu gördüm. Ben sana Eşinin dedim. arkadaşı diyor. Engin Benli acaba kazadan önce mi sonra mı? Yalnız sevgilim 2 saattir aynı çayı içmeme ne diyorsun? Evet, sen soğuk çay seviyorsun. He. Kazadan önce diyor, evet. He. Kazadan önceyse o zaman şehir tiyatrolarına ilk girdiği zaman. Ha gayret az kaldı akraba çıkıyorsunuz. Ya tiyatro şeyinden olunca yani Adnan'ın da çok fazla ya sen işte bir gün böyle biz senle de ya kamera önünde de böyle sohbet ederek biraz bahsedebiliriz yani anlatacak çok şey var Adnan. Evet. Çok güzel anılarımız, çok güzel şeyler var Evet. paylaşabileceğimiz. Benim bile mesela küçük tiyatro hayatımda çok büyük bir trajedim var. Evet. Biz Zonguldak'ta bir turnede kaza Başak yaptık. tanıyabilir. Dil tarihten de İlkay Eser. İlkay Eser. Başak tanıyabilir ben sana söyleyeyim. Allah rahmet eylesin. Biz bir turne yolunda kaza yaptık. Ben Ankara Yeni Meydan sahnesinin oyun müziklerini yapıyordum. Ayrıca oyunculuk yapıyordum. Biz bir Karadeniz turnesinde... Tanıyorum diyor. Biz bir Karadeniz turnesinde kaza yaptık. Mustafa Takmaz, O İlkay Eser. senin aynı kulaklıkta olduğun... Şu anda mesela TRT'de bir sürü dizide oynayan Hüseyin Bayram var. Hakan Karsak var, onu herkes tanır. Bak İlkay'ı tanıyorum diyor Başak. Ya İlkay benim canım ciğerimdi yani. Hakan Karsak yazdı Hakan bak. şimdi artık herkes tanıyor, çok meşhur oldu. Şeyde oynadı ya en son. Evet. Hakan mesela benim iyi arkadaşımdır yani. Aşkım aynı kulaklıkta olduğunuzu söylesene kaza sırasında. Evet. Ay tüyleri diken diken oldu. Çünkü o kazada yolda aynı otobüsteler ve aynı Walkman'de değil mi? Walkman'de. Walkman'in kulaklığını hepimiz Walkman'in pilleri yetişecek mi falan öyle telaşlarımız vardı. Walkman'in kulaklığını paylaşıyorlar yani ve bayağı bir şeyden yuvarlanmıştınız Evet. değil mi? Yuvarlanıyor ve Bartın Kozcağız Drazdar mevki diye bir yolda, karlı bir havada, çok yüksek bir yoldan şarampole yuvarlandık, dereye uçtuk. Otobüsün arkası dere yatağına saplandı. Sonra biz çıktık dışarı, oraya koş. Bir de dışarı çıkarken hani otobüs dönerken savrulduk hepimiz. Tabii. Benim mesela elmacık kemiğim kırıldı, kaburgalarım kırıldı. Ama şokla bir şey anlamadık. Etrafta ara İlkay yok. Sonra öğrendik ki durum çok başka. öyle yani nereden nereye bak sohbet neler açıyor görüyor musun? Nereden başladık nereden çıkıyoruz? Kapatırken ben tekrar kapatamıyorum da. Evet estağfurullah efendim. Sohbetiniz her zaman keyif 15 verir yıl bana. çok rahat geçti evet. Şöyle anlatayım size, bizim oyunumuz savaş karşıtıydı. Amerika'nın Irak'a bombardıman yaptığı ilk gece biz de kaza yaptık.
Evet. Bizim Karadeniz'i dolaştığımız oyunun adı da Cephede Piknik diye bir İspanyol yazarın güzel bir oyunuydu. Federico Cephede Garcia Piknik. Lorca'nın. Bazen ne kadar hayat değil mi? Biz zaten o savaş Tesadüf. karşıtı bir oyundu. Evet. Ve bu oyun çok uzun zaman önce yazılmıştı fakat günümüze cuk diye oturuyor. Yani zaten öyle oluyor ya, oyunlar genelde yani güncele de uyarlanabiliyor ya yani. Evet. Herkese tavsiye ederim o oyunu okumalarını. Federico Garcia Lorca'nın. Federico Garcia Lorca Cephede Piknik. diye Türkçe'ye çevrildi. Vefat etti, evet. Maalesef çok genç yaşta üstelik ve üstelik aynı zamanda benim de okul arkadaşım. Aynı dönemde de okumuşuz. Onlar tiyatro bölümüydü. Ama binamız aynıydı bizim tiyatro bölümüyle. Biz aynı binadaydık onlarla. Amin. Biz de o ara Daryafon'un oyununu çıkarmıştık. Klasyon bozanlar ve fırtlar. Biraları. Biralar değil o, fırtlar ya. Adnan Bey, lütfen canlı yayınlarda sohbette siz de katılın. Böyle dış ses olarak kalmayın. Ayrıca başsağlığı çok teşekkür ediyoruz. Yeni kanalımızda beni yalnız görmeyeceksiniz zaten. Dış ses olarak da duymayacaksınız. Bak Gırtlar, tamam. Bakar mısın? Evet. Çünkü Daryafol severim yani. Sen de mi okumuştun oyunu? Okumuştum. Daryafol'un aslında kadın oyunları diye bir oyunu var. Klavyeden diyor. Hı hı. Evet. Ha. Neyse Başak, demek ki konuşacak çok şey var be. Değil mi? Dediğim gibi yeni kanalda Adnan'ı birazcık daha kamera önünde ve çok teşekkür ediyorum bu arada başsağlığı dileyen herkese. Evet. Çok uzun zaman geçtiği için böyle yani anlatırken zor almış oluyor. olduk ama Evet, güzel almış oldu. olduk. Almış olduk. Evet. Kadın oyunların Füsun ablayla yan yana okuma provası yaptık. Erbulak mı? Füsun Erbulak'la mı acaba? Gözyaşımdan yanlış yazdım diyor. Çok yakın tarihe kadar bunu Adnan anlatırken ağlamadan anlatamazdı zaten. Evet. Ya anlatacak o kadar. Adnan'ın çok aslında gerçekten çok enteresan da bir hayatın olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Yani yaşadığın çok fazlasıyla hani. Evet. Biraz acılarla dolu küçük Evet, evet. Ama şaka bir yana var yani. Eminim kısmını da çok merak eden olacaktır diye düşünüyorum. 99 depremi. Bir de o var. Füsun Demirel. Füsun Demirel'le. Ay çok severim onu da ya. Of, o da çok iyi bir oyuncudur. Bayılırım o kadına da. Ya Başak valla. Valla sevgili dostlar. Ben habire kapatmaya yelteniyorum ama bir türlü kapatamıyorum. Kusura bakmayın. Aslında örgünün dışına çok fazlasıyla çıktık. Bütün oyunlarını Füsun abla çevirdi, evet, diyor. Evet. İnşallah dediğim gibi sen bence artık o kanalı oluşturmaya ufak ufak başla, minik videolarımızı paylaşmaya da başlayalım. Hiç girmeyin, depremde anlatmıştınız bana Adnan Bey'in yaşadıklarını. Ya bizim aslında çok bir şey yaşamayan, yani depremde bir sürü çevremde ailesini kaybeden insanlar var. Benim. O yüzden yani hani buradan öyle benim öyle çok büyük trajedilerim yok yani. Hayatım kaç saat? Kaç saat oluyor işte? 16-17 saat. 16-17 saat enkazda kalıp çıktı kendisi. Öyle söyleyeyim size. Hani çok bir şey yok derken evet, yani yaşanan acıların yanında kendininkini biraz daha hafif görüyor. Yani ama çok büyük acılar yaşandığı için. Yani. Haklı da. Son kapatmadan beğeni yapalım diyor Saniye Hanım da. Ay hiç girmeyin. Evet. En kısa zamanda yine beklerim. Canlı yayın, kendinize cici bakın. Şimdi ay çok severim lafı da, kendine cici bak. O kadar çok severim ki çok bunu. Çok teşekkür ederim hepinize. Ben de çok teşekkür ederim. Selamlar. Benim de biraz çenem düştü. Sürçülisan ettiysem affola. Adnan abi sen kanalı aç. Anten girişi, efendime söylerim, repertuar benden, fotolar, afişler, biriktirdiğim tiyatro biletleri, küçük sahne fotolarının arşivini sana vereceğim diyor. Ya aslında öyle şeyler de yapmak lazım. Böyle Türk tiyatrosunun nostaljisini. Çünkü YouTube'da falan hiç böyle içerikler yok. Evet.
Yani Belki belli mi olur ben canım? mesela çok isterim bu dünyadan bir İlkay Eser geçti Demek. ve bu bilinsin. Çünkü bilinmeyi Evet. hak eden birisiydi. Evet, evet. O evet. kadar güzel yürekli, o kadar disiplinli. Evet. Neden olmasın? Biz de dilimiz döndüğünce, bilgimiz yettiğince Evet, işte tabii bunların aktarabildiklerimizi. hepsi vakit alan şeyler. Evet. Ve bir yandan aktif çalışırken Ay çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel yorumlar geliyor. O kadar mutlu oluyorum ki sevgili Sevda Hanım, Saniye Hanım, hakkınızı helal ediniz. Ne kadar güzel. Davul Belayı'dan itibaren Davul Bedai'den mi? Tüm arşiv bende var. tamam o zaman Başak Hanım'dan da bunu Şey de yaparız, hayır. Başak Bak Hanım'la benim aklıma bir beraber, şey niye geldi. yapmayalım? Yani neden Başak Hanım'la İbrahim Bey bizim kanalımıza konuk olmasın? Niye biz Evet. konuklar almayalım? Evet, çok da güzel olur. Yani Başak benim kanalıma gelip konuk olsa ve Başak bir şeyler anlatsa, sevgili dostlar, o kadar mutlu olursunuz ki onu tanımaktan. İnanılmaz keyifli bir sohbet. Size net söyleyeyim yani. Öyle bir hanım. Arada ne kaçırdım henüz bilmiyorum ama muhteşem bir kanal geliyor sanki. Şeyma Hanımcığım, birazcık planlarımızdan bahsettik. İnşallah en yakın zamanda o kanalı da oluşturacağız. Birazcık o kanalın içinde ben tek başıma olmayacağım. Adnan Bey ile birlikte yan yana olacağız. Çok güzel niyetlerimiz, fikirlerimiz var. Hayata geçirmek umarım kısmet olur. Çok iyi. O zaman İbrahim Bey'le ben bir program yapıyorum. Damla'yla da Başak bir Hayır program bence yapıyor. tam bak niye Ya da tam cinsiyetçilik tersi. gibi? Evet, Evet tam tersi yani olur. tam tersi olmalı. Yani bizim kanalımız nedir? Öyle bir şey kanal mı? Hayır. Yani. Çok güldüm yalnız Başak. Ya Başak'ı tanıman lazım zaten yani mutlaka. Çok güleceksin emin ol yani. Hayırlısıyla inşallah Başak'cığım, hepinizi kocaman öpüyorum. Hayatım sallıyorsun beni. Ah özür dilerim. Fenerbahçeli o ben, bak hadi bakalım. Kim bizde Fenerbahçeli kim? Sen, Beşiktaşlı kim? ben. O zaman ben İbrahim Bey'le Evet, yapıyorum evet, röportajı, sen Başak'la. Süper. Yalnız bak Başak bunu biliyordur da söylüyordur, ben sana söyleyeyim. Senin Beşiktaşlı, benim Fenerbahçeli olduğumu. Evet, ben maalesef Beşiktaşlıyım. Allah bana başka dert vermesin. Ara Başak'cığım. Şunu biz kaydedelim, sen bizi ara. Asla bilmiyorum diyor. Sen çok genelde bildiğin için böyle şeyleri. Kolaylıkla, sağlıklı, mutlu olsun. Yine çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Sevda Hanım'a da. Hepinizi 2 saat koy. olduk neredeyse Evet. artık. 2 saat neredeyse değil hayatım, 4 1 dakika saat yani. 56 dakika. 1672 kişi bizi izledi. Çok teşekkür ederiz hepsine. Evet, tamam. Kocaman bak öpüyorum, kaçtır öpüyorum ama gidemiyorum. 46 kişi beğendi. Son bir beğeni, bir şey Evet. yapsana. Ya bir de buraya Dükkanımıza biraz şey yap. dükkanımıza biraz beğeni, dükkana. 47 oldu hemen. Evet. Evet. Bunu ben hep unutuyorum. Bunu hatırlatan mutlaka biri olmalı arkada. Evet. Buraya kadar izleyenler de şimdi sonradan da beğeni, bak 48 olduk. İzleyenler de olacak yani. Evet. Onlar da beğenmeyi unutmasınlar. İnanın yani bunu istemek o kadar, neden bunu ısrarla istiyoruz? Yani maddi bir kaygı olarak asla değil. Çünkü biraz evvel zaten video izlediniz, size Adnan söyledi. Hani YouTube'u nasıl söyleyebilirim? YouTube'dan Bir yani şey- sadece YouTube'la geçinemezsin. Bizim gibi kanallar. Evet. Bizim ölçeğimizdeki Peki. bir kanal. Hatta geçinmeyi bırak. Yani Harçlık gibi. harçlık Bir de gibi değil. olabilir. Sadece Yani- ne diyoruz? Tabii ki onun hakkını yemeyelim. İşbirliklerimiz. Evet, işbirlikleri önemli. Evet, işbirliklerimiz olduğu için onlarla birlikte. Ya bak ya, Başak'a bak. Kızım YouTube'da da mı fake'im var? Çok teşekkür ederiz Şeyma Hanım'a da Başak Hanım'a da. Ben de bu akşam niyeyse çenem düştü. Yok, çok güzel sohbet ettik. İyi oldu. Yalnız fake'ten girip beğeni yapacağım dur diyor. Bak 48-49 olmadan çıkamayız. Başak dur dedi. Hayır, YouTube'da da fake nasıl oluyorsa. Ya Başak, sen beni yemin ediyorum öldüreceksin. Şeyma Hanımcığım, ben sizin o yüreğinizden gelen tekrar beğeni ve kalpleri zaten alıyorum, emin olun. Bak Başak hala 49 olmadı, gidemiyorum. Oldu mu? Bizde gözükmüyor. Fatma Hanım 49 oldu diyor. Biz 48 görüyoruz hala. 48 şu anda.
Ekinler baş vermeden kör buzağı topallamazmış. Merhaba. İsmi ne kadar değişik. Aa kız bu onun kanalı ve iki gülüyor. Ay, ya Başak ya. Ay Allah ya. Ay ben bir tane kanalı zor açıyorum. Nerede fake'ini açacağım? Mümkün değil. Ay ben de diyorum ki ne kadar değişik isim ya. Başak ya. Sevda Linka'da diyor ki bak Başak sen Elif de bak Başak buralarda meşhur ben sana söyleyeyim. Gelen tanıyor onu. O zaman 49 olduk. 50 olmadan gitmeyeceğim der. Gideyim değil mi? 50. Ama yani böyle istersen bir de tesbih sat. Var mı? Allah Allah. Var yok, mı? Maalesef yok. Neydi? Tesbih nasıl satılır? Tesbihim yok ki. Tesbihin özellikleri ne olur aşkım? Kıymetli bir tespihte. Yani hiç öyle bir kültürüm yok benim maalesef. Bilmem ne taşı. Taşıdır. Yok lüle taşı. Yok. Fatma Hanım 50 oldu. Ben de artık git damla diyor yani. Git damla, git damla. Ay, ben kanalı kötüleme PR'cısıyım. İstemediğin kanalı söyle hemen bak sıfıra ya. Başak ya. Benim kimseyle valla inan ki hiçbir derdim yok. Allah herkesin çarşısına pazar versin. Herkesin gönlündeki olsun. Ben bütün kanalları da gerçekten hiç sevmediğimiz düşman kanalı öyle bir şey yok. Tam tersine Yok ben canım, bütün aynen. emekçi kadınları, bütün kanalları çok fazlasıyla seviyorum. Hepsini takip ediyorum. Hepsini de elimden geldiğince beğenmeye çalışıyorum. Hepinizi de çok seviyorum. Bu sefer gerçekten gidiyorum çünkü 2 saat oldu. 1 saat diye açıp 2 saat kalmayı da ancak ben başarırdım ve başardım. Hepinizi çok seviyorum. Yeniden görüşmek üzere. Bu canlı yayınları ara ara yapacağım. Söz veriyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.